Kıymetli dostlar selamlar. Las Vegas YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir teknik analiz programıyla da karşınızdayız. Bir gündüz yayınıyla herkese merhaba diyelim. Eleştiriler vardı. Yayınlar çok geç saatte oluyor diye. Tabii hafta içi gündüz vaktinde yayın yapma fırsatımız ne yazık ki çok fazla olamıyor. Lakin hafta sonunda imkan buldukça yine gündüz yayınlarıyla siz değerli izleyenlerimize destek sağlama yönünde çaba gösterelim istiyoruz. Evet, seste görüntüde bir sorun sıkıntı yoktur umarım. Dostlarımız bilgilendirirse, chat ekranından yazarlarsa sevinirim. Her şey yolunda mı? Seste görüntüde umarım sıkıntı yoktur. Evet dostlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Ne var ne yok? Umarım her şey yolundadır. Şöyle ben bir ayarlamalarıma bakayım. Bir sorun sıkıntı olmasın. Hemen başlıyoruz. Ne yapacağız bugün? Yine Bitcoin ve piyasa geneline ilişkin teknik görüntüleri birlikte incelemeye çalışırız. Akabinde eğer sorunuz olursa onları cevaplar. Altcoin'lere ilişkin çeşitli sorularınız olursa da yine onları da elimizden geldiğince teknik görüntülerini incelemeye çalışırız. Bugün biraz altcoin bakalım ya istiyorum. Yani piyasanın geneline falan baktığımızda yani bu bölgeler biraz böyle akümüle süreci olabileceğine dair bir takım emareler var. Kripto piyasasına ilişkin konuşuyorum tabii ki. Bitcoin özelindeki görüntü biraz böyle bir izlenim yaratıyor. Tabii bu tarz akümüle süreçlerinde yani o korkuyu satın alabilme cesaretini gösterebiliyorsak ileriki dönemlerde güzel kazançlar sağlama imkanı yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Ki zaten bu bölgelerde Bitcoin yatırımcısını biraz daha böyle aşağı yukarı hareketlerle likidasyon avı ile birlikte bezdirdiği bir süreç yaşarsak zaten altcoin'lerin de hep dip seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in yapacağı olası bir yükseliş hareketinden sonra altcoin'lerin de bu bölgeler için önümüzdeki dönemlerde çok fırsat dönemleriymiş, çok dip lokasyonlarmış, çok ucuz bölgelermiş diye anabiliriz bu seviyeleri altcoin'lerde. Dolayısıyla altcoin incelemeleri bu dönemlerde yapmak kıymetli diye düşünüyorum. O yüzden altcoin'lere de şöyle bir bakalım dostlar diye istiyorum. Tabii sizlerin de sorularınız olursa onları da cevaplayacağız. Bakalım kimler gelmiş. Hadi demiş Vedat İnce. Hadi. Şöyle birkaç ayarlama eksik kaldı, onları tamamladım. Bir 3-4 dakika geç girmiş olduk. Kusura bakmayın. Tunağan Kepir merhaba demiş. Hoş geldiniz. Yolunda demiş. Tamam, süper. Şenay Sonay Ceylan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, şöyle Bitcoin'le ufaktan incelemelerimize başlayalım dostlar. Ekranıma geçeyim. Şöyle yayında bir aksamam var, bir kopma, bir donma durumum var. Eğer varsa yazarsanız. Hemen başlamadan hızlıca internetimi değiştirebilirim çünkü. Eğer donma vesaire varsa hemen yazın. Başlamadan teknik analize hızlıca değiştireyim. Analiz esnasında bir sorun sıkıntı oluşmasın. Muzur kıymetli moderatörüm, hoş geldiniz. İyi yayınlar üstadım. Yayını beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar demiş. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hocam var mıdır bir yayında donma? Sanki öyle bir donma hissettim de. Varsa şayet hemen internetimi değiştireceğim çünkü. Öyle.
Evet. Merhaba, iki sorum var demiş. Bir, seyreltilmiş piyasa değerinin önemi nedir? Bir, seyreltilmiş piyasa değeri şu an net mi? Şu an net mi? Geldi mi? Yani yayında internette bir sorun olduğunu hissettim zaten. O yüzden bağlantımı değiştirmek istedim. Şu an net değil ses. Tamam. Hemen bağlantımı değiştiriyorum. 2 saniye geliyorum. Şu an nasıl dostlar? Geldi sanırım ekran. Evet, şu an sanırım sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Evet, soru sorulmuştu, ona cevap vermeye çalışalım. Tekrardan N'de merhaba, iki sorum var. Bir, seyreltilmiş piyasa değerinin önemi nedir diye sormuştu. Seyreltilmiş piyasa değerinin ne olduğuna ilişkin herhangi bir bilgim yok. Dolayısıyla önemli ilişkinde herhangi bir şey söylemem mümkün değil. Trump-Binance ortaklığı ne olabilir? Böyle bir haber mi düştü? Bir ortaklık mı söz konusu? Evet, Binance'le ilişkili bir takım haberler var ama bir ortaklık, net bir durum söz konusu mu? Bununla ilişkili herhangi bir bilgim yok. Şayet böyle bir durum oluşursa iyi veya kötü anlamda net bir şey söylemek mümkün olmaz. Piyasanın, yani fiyatsal bazda piyasanın geleceğine dair çok fazla değişken etkiye sahip bir haber unsuru olduğunu düşünmüyorum. Daha çok böyle bir haber sonrasında yapılan yeni projelerin ne olduğuna dair bakmak lazım gelir. E, Yapılan projelerin bu ortaklıkta bu ortaklıkla birlikte ne gibi yenilikler olacak? Bu konuda e, incelemeler yapıp onun üzerinde piyasayı analiz etmek daha doğrudur diye düşünüyorum. Şu an sorun çözüldü sanırım hocam. Şu an var mı bir sorun, sıkıntı? Faydalı şeyler hocam. Litecoin'de ortalama maliyet 103 dolar. Yavaş yavaş zararım kapanıyor. Hadi inşallah. LTC'ye küstüm mü? Kesinlikle hayır. Yani şöyle, Litecoin bir blockchain, biliyorsunuzdur. Temel tarafta bir sorun sıkıntısı var. Bir ek bir şey sağlıyor mu piyasaya ilişkin? Hayır, sağlamıyor. Yani Bitcoin'in e, bir kopyası, bir hard fork'u Bitcoin'in. İlk altcoin dediğimiz ürün Litecoin'dir dostlar. Onu da söylemiş olayım. Bitcoin'den sonra ilk ortaya çıkan altcoin Litecoin'dir. Bitcoin'in e, çatallanmasıyla oluşturulmuştur ve tasarımı Bitcoin bölü 4, pardon, Bitcoin çarpı 4 şeklindedir. Bitcoin'den 21 milyon adet vardır, Litecoin'den 84 milyon adet vardır. Bitcoin ya şu şekilde tam manasıyla yarılanması, blokları vesaire 1'e 4 oranında gerçekleşir. Lakin bunun fiyata yansımasını biz görmüyoruz. Fiyatsal anlamda 1'e 4'lük bir durum söz konusu değil. Ama şu bir gerçektir. Rüştünü ispat etmiştir. Alanı alan almıştır, satan satmıştır. Yatırımcısı, trader'ı sabittir, nettir, oturmuştur. Eski bir grafiktir. Dolayısıyla e, bu gibi etkenler de göz önünde alındığında ETF piyasalarında ön plana çıkan ürünlerden bir tanesidir. Ve belki de e,
spot ETF başvurularının ilk kabul edileceği ürünlerden bir tanesi olabilir Litecoin. Dolayısıyla Litecoin 103 dolarları üzerine hiç mi geçmez? Çok daha üstlerine 103 dolarları keşke zamanda alsaydık bile dedirtebilir yani bu seviyeleri. Ancak bu heyecan yaratmasın. Şöyle ki heyecan yaratmasın. Şöyle bir heyecan yaratmasın. O 1000 dolar olacak, 2000, 3000 dolar olacak falan gibi belki olur. Yine olur. Bu seviyeleri belki yine görürüz Litecoin'de. Lakin belli noktalarda belli hedeflendirmeler yaparak bugünden o hedeflendirmeleri yaparak belli oranlarda satış stratejisi çerçevesinde kademeli bir satış kar realizasyonu öngörülmesi lazım, planlaması yapılması lazım. Belli lokasyonlarda satılması gerekir. Belki iş süren stop yöntemi de uygulanabilir. Tabii böyle bir planda yapacaksanız o planı aşama aşama ne şartlar altında ne şekilde gerçekleştireceğinizi bugünden itibaren belirlemeniz önemlidir. Zira piyasa koşulları şu an bizim özlemini duyduğumuz şekle büründüğü andan itibaren biz o piyasa koşulu içerisinde büyük bir heyecana kapılarak ne yapacağımızı dahi şaşıracağımız günler olacaktır. Dolayısıyla her şeyin yazılı bir şekilde, planlı bir şekilde bugünden ortaya konulmuş olması, bugünden hazırlığının, provasının yapılmış olması önümüzdeki dönemde para kazanmamıza olanak sağlayacak en büyük kriterdir diye düşünüyorum dostlar. Bunlara kıymet verelim. Bugünden planlamalarımızı yapalım. Rica ederim hocam. Tam sorunuza cevap veremedim ama bilgim yoktu dediğim gibi. O yüzden söyleyebileceğim bir şey yok. Hocam şimdiye kadar durağan verimsiz durdu ama ETF'ler falan artık onun vakti geliyor gibi. Evet yani ben de sadece Litecoin özelinde değil bütün piyasa genelinde bu ETF piyasalarının açılmasıyla yani ETF piyasaların canlanmasıyla ETF'lere yeni ürünler eklenmesiyle SEC tarafından gelecek olan başvuruların kabulü haberleriyle birlikte piyasanın biraz daha böyle canlandığı dönemlere girebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Ethereum staking ETF'inin kabulüyle birlikte Ethereum'da da belli güzel haberler görerek altcoin'lerin özelinde altcoin'lerin böyle daha da canlanacağı bir piyasa dönemine girebiliriz diye düşünüyorum. Takip etmek lazım. Şu an için baktığımızda Bitcoin biraz daha durağan bir yapıya girdi. Biraz daha stabil bir yapıya girdi. Bu bizim açımızdan olumlu bir kriterdir. Bunu da ifade etmiş olalım. Zira Bitcoin sürekli yoğun volatil hareketler yaptığı zamanlarda ne yönüne yapıyorsa daha çok piyasada bir tarafı ciddi üzdüğü dönemler oluyor. Gerek yükselirken gerek düşerken tabii Bitcoin artık düzeltme hareketini yaptı diyebiliriz. Çünkü yatay bir seyirde hareket gösteriyor şu an için Bitcoin. Bir akümüle sürecinde. Buralarda bu akümüle süreci içerisinde yapacağı bir takım görüntülerde, bir takım özellikle dönüş görüntülerinde yapacağı kırılımları takip etmek önemlidir diye düşünüyorum. Ciddi kırılımlar, majör trendlerin kırıldığı noktalarda da ciddi yükseliş dönemleri gelebileceğini düşünüyorum. Sadece bu şu manada değil, uçacağız kaçacağızcı gibi bir tavırla, tarzla söylediğim, yaptığım analizler değildir dostlar. Bitcoin özelinde geçmiş yayınlarda da sürekli ifade ettiğimiz gerek temel tarafta gerek on-chain veri analizi çerçevesinde elde ettiğimiz veriler, datalar ışığında söyleyebileceğimiz şey şudur ki Bitcoin henüz boğa tepesini yapmış bir görüntü sunmuyor bize. Keza temel tarafta da Bitcoin'e ilişkin hala ciddi olumlu haberler söz konusu. Hala ciddi beklentiler söz konusu. Dolayısıyla böyle bir piyasa koşulunda Bitcoin'in ayı dönemine girdiğini söylemek ne yazık yani mümkün değil. Ne yazık ki demeyeyim. İyi ki. Mümkün değil. Şöyle ki ne yazık ki olacak. Kim için olacak? Bu özellikle Bitcoin için ayı dönemine girdik şeklinde analiz yapanlar Bitcoin'de belki 40K'lar, 30K'lar, 20K'lar bekleyen shortçular için ne yazık ki olacak. Ancak shortçular
geçtiğimiz 2-3 aylık bir periyotta çok ciddi oranda zaten para kazandılar. Biraz daha longçuların kazanma zamanı yaklaşıyor diye düşünüyorum. Hocam Sui Wallet cüzdanı ilk defa yükledim ve işlem yaptım. Güvenilir midir hocam bu cüzdan? Şöyle Sonay hocam, tüm cüzdanlar uygulamalar çerçevesinde %100 güvenli değildir. Hiçbiri %100 güvenli değildir. Sui Wallet sizin sorduğunuz manada güvenli midir? Evet, güvenlidir. Lakin burada güvenlik meselesini şu ana kadar hiçbir yayınımızda belki konuşmadık. İlk sorduğunuz önemli bir soru bu dostlar. Gerek borsa güvenliği, gerek merkeziyetsiz tarafta güvenlik meselesine baktığımızda aslında güvenlik meselesi sizin kendinizin bir takım girişimlerde bulunmanız gerektiren bir unsur. Çünkü hiçbir platform %100 güvenli değil ne yazık ki. Özellikle siz sıcak cüzdanlarda işlem yapıyorken, merkeziyetsiz tarafta işlem yapıyorken bağladığınız cüzdanları, bağladığınız uygulamaları çok dikkatli yönetmeniz gerekir. İşlem yaptıktan hemen kısa bir süre sonra internet bağlantısını cüzdanın kesinlikle kesmenizi tavsiye ediyorum, öneriyorum. Bu YouTube kanalında hiçbir şey ben şu ana kadar önermemiştim, tavsiye etmemiştim ama şunu şiddetle öneriyorum, tavsiye ediyorum. Merkeziyetsiz tarafta işlem alırken işlem aldığınız platformu bağladığınızda cüzdanınızı işlemi gerçekleştirdikten sonra kesinlikle bağlantısını ya kesin ya cüzdanı internet bağlantısını kesin. Hatta bir Ledger veya herhangi bir donanım cüzdan edinin. Cüzdanınızı bu donanım cüzdanına bağlayın. Platformlar hacklenebilir. Her türlü platformlar hacklenebilir. Bugün devlet sistemleri de hackleniyor. Bugün banka adresleri de internet siteleri de hackleniyor. Dolayısıyla bugün Bybit gibi çok şiddetli öneme sahip bir kripto para borsası rekor seviyede hacklenebiliyor. Dolayısıyla hiçbir sisteme, hiçbir platformu %100 güven duymak doğru değildir. Burada güvenliği sağlayacak biricik kriter kendi yaptığımız önlemlerdir, kendi aldığımız önlemlerdir. Bu konuda dikkatli olalım. Bu şiddetli tavsiyemdir. Hatta bu kanalda yapmış olduğum şu ana kadar ilk ve tek tavsiyedir. Vedat Hocam merhaba. XRP kısa dönemde ne olur sizce demiş. XRP haber tarafında önemli gelişmeleri var XRP'nin. Bu tarz haberleri genelde olumlu derecede fiyatlıyor. Lakin beklentiyi fiyatlamadığını gördüm ben XRP'nin. SEC ile olan davasının tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte bir habersat niteliği görülebilir. Buna dikkatli olmak lazım. Yani bir haber dönemine giriyoruz XRP tarafında da. Dolayısıyla vadeli tarafta alınacak işlemlerde XRP'de stop noktaları çok net bir şekilde belirlenmeli ve bu stoplara riayet edilmeli. Gerektiğinde stop olunabilmeli işlemlerde eğer işleme giriyorsak. Belli zararlar kabul edilerek işleme girilmeli XRP tarafında. Lakin şu an için tabii geçmiş dönemde bu dava sürecine ilişkin, SEC ile ilgili dava sürecine ilişkin XRP tarafında XRP lehine gerçekleşen bir takım kararlarda XRP şiddetli bir şekilde ani bir atak gösterdi fiyatı üzerinde. Tabii piyasaların geneline ilişkin sadece XRP üzerinde konuşmayalım. Piyasanın geneline ilişkin piyasalar nasıl hareket eder? Beklenti satın alınır, haber satılır. Dolayısıyla haberin satılması gibi bir risk durumu söz konusu olduğu için ben long yönlü işlem girilecekse şayet bir haber sat durumu görülebilir. Lakin beklentinin alınmadığını ben söyleyebilirim. Belki böyle bir haberin gerçekleşmesiyle birlikte XRP'de şiddetli yükselişler görebileceğimiz bir döneme de girebiliriz. Anlık olarak takip etmek gerekiyor. Lakin ETF piyasalarında da XRP için bir olumlu durum söz konusu olursa XRP de bundan kesinlikle payını olumlu yönde alacaktır.
Olur mu olur ama 10 yıl sonra belki. Hangisi hocam? Litecoin ile ilgili mi? Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz de hocam. Siz de iyi ki varsınız. Rica ederim. Bitcoin'e bakalım mı artık? Biraz Bitcoin'e bakalım. Herhalde şey dediniz hocam, Litecoin'in fiyatına ilişkin şöyle söylediğim ağzından çıkan bir takım rakamlara ilişkin de söylediniz. Ya evet yani 2000-3000 dolarlar olur mu? Olabilir tabii önümüzdeki dönemlerde. Ama şu da bir gerçek. Litecoin sadece rüştünü ispat etmiş bir ürün. E, Çok önemli bir ürün. Oturaklı bir ürün. Gerek grafiği gerek yatırımcısı itibariyle. Dolayısıyla risk faktörü birçok altcoin'e nazaran baktığımızda çok daha düşük kalan bir ürün. O yüzden portföy yönetimi yaparken riski düşürmek açısından daha çok yatırımlık olarak düşünülebilecek ürünlerden bir tanesi diye düşünüyorum Litecoin'e. ETF'lerin açılmasıyla birlikte de güzel yükseliş hareketleri yapacaktır. Evet. Geçtim Bitcoin'e. Bitcoin'i konuşalım biraz. Bakalım Bitcoin'de neler var, neler yok. Evet. Ben de ekranıma geçerken siz de yayını beğenmeyi unutmayın dostlar. Aynı zamanda Telegram kanalımıza abone değilseniz, girmediyseniz söyleyeyim. Anlık haber akışına faydalanmak için kısa bir hatırlatma geçeyim. Sabitlenen yorumlarda mevcut linki Telegram duyuru kanalımıza da gelmenizi tavsiye ederim dostlar. Evet, şöyle Bitcoin grafiğine baktığımızda böyle saatlik görüntüde inceliyorum. Baktım internette özellikle Kamil Hoca'nın falan bir analizi var. Çeşitli traderlara, teknik analistlerin de yorumlarına incelerim ben. Şöyle bir Tobo görüntüsü oluşturmuş kendisi. Ben bunu böyle bir görüntüyü fark etmemiştim. Şöyle bir Tobo görüntüsü oluşturmuş. Evet, Tobo var mıdır? Vardır burada Tobo. Vardır. Ben daha çok şuna odaklanmıştım dostlar. Şurada bir ABCD gibi bir görüntü var. Aynı zamanda biraz price action'cılar daha iyi bilirler. Yükselen dip yükselen tepe hareketi söz konusu olduğu için şurada gerçekleşen minor trendin yukarı yönlü kırılımında şuradaki bayrak boyu kadar yükseliş beklemek mümkün olabilir şeklinde bir yorum yapmayı planlıyordum. Ancak yayın öncesinde bir Tobo görüntüsün bir analizi ortaya atıldığını gördüm. Evet böyle bir Tobo var. Zaten dünkü yayınımda da ifade etmiştim. 85.087 dolar seviyesi civarında bir direnç alanımız söz konusu. Bu direnci yukarı yönlü kırdığımızda daha alt zaman dilimlerine geçelim. 15 dakikalıkta bakınız burada düşen bir trend var. Bu trendin de kırılımı ile birlikte şurada boğa bayrağının çalıştırdığı bir görüntü görmek mümkündür dostlar. Bu boğa bayrağının çalışması durumu aynı zamanda omuz hedefini getirecektir bize. Başın hedefi de boyun bölgesinin ifadesidir aynı zamanda bu 85.087 dolar civarındaki direnç alanımız aynı zamanda bu Tobo'nun boynunu, boyun bölgesini ifade eder. Tabii bu yapı çalışacaksa biz ilk önce zaten boyun bölgesinin kırılımını beklememiz gerekir. Baş hedefinin de geleceğini öngörürsek hedefi bunun yaklaşık 91.000-92.000 dolar seviyelerine geleceğini gösterir dostlar. Keza bu seviyelerde de bir direnç alanımız söz konusu. Bu direnç tabii dünkü yayında da yine ifade etmiştim. Benim en çok önem verdiğim seviye şu aralıktaki direnç dostlar. Bu direncin yukarı yönlü kırılımı ile birlikte biz Bitcoin özelinde böyle akümüle sürecinin tamamlandığını söylememiz mümkün olabilir. Keza şu an gerçekleşirse öyle bir dönüş, öyle bir kırılım. Bu kırılımda şurada bir ikili dipten de bahsetmek mümkün olabilir kırılımla birlikte. Ancak ben hala geçeyim şöyle hemen yenileyim. 3 aylık likidasyon haritalarındaki görüntüyü yenileyim. Ya bakın yani 71.000 dolar seviyesindeki long likidasyonu hala burada mevcut dostlar. Yani oradaki likidasyonun alınma riski
Hala vardır. Alınması mecbur mudur? Hayır, kesinlikle değildir. Geçmiş dönemde biz almadan yürüyüp gittiğimiz dönemler olmuş mudur? Kesinlikle olmuştur. Bitcoin $15.000 seviyesindeyken $9.000'larda bir long likidasyon alanı mevcuttu. Orasını almadan yürüdü gitti. Bitcoin 45 bin 50 bin dolar seviyelerindeyken aşağılarda long likidasyonları mevcuttu. Aldı mı? Hayır, almadan gitti. Market maker genelde bu tarz böyle kırılımlar anında, bu tarz böyle şiddetli yükselişlerin arefelerinde bu tarz hamleler yapabiliyorlar. Aşağı yönlü risk faktörlerini arttırmaya yönelik, korkuyu arttırmaya yönelik bu tarz görüntüleri burada hala bir şekilde sağlıyor olabilirler. Keza market maker dediğimiz özellikle borsalar tarafından, borsa botları tarafından alınan işlemler sonucunda oluşan bir likidasyon alanı olması mümkündür bu dostlar. Böyle bir durumda da tabii o likidasyonun market maker tarafından kendisine lik etmeyeceği bir görüntüyle karşılaşmak da mümkündür. Lakin ben burada bu görüntüyü görüyorsam bu riski de her şekilde ne olacaksa olsun hiç fark etmeksizin göz önünde bulundurmam. Buraya kadar bir fiyat hareketinin gerçekleşebileceğini öngörmem gerekir. Bu risk yönetimidir dostlar. Şöyle dağıt zaman dilimlerine geçtiğimizde Bitcoin'de tabii hafta sonu ETF piyasaları kapalı, biraz daha hacimsiz piyasalar dolayısıyla yatay seyirle hareket ediyor. Hem aşağıda hem yukarıda biraz daha böyle hem longçuların hem shortçuların eşit bir şekilde, dengeli bir şekilde ilerlediği, hem aşağıda hem yukarıda likidasyon seviyelerinin oluştuğu bir görüntü söz konusu. Aşağılara ufak düşüşler, likidasyon alımları, yukarı yapacağı ufak yükselişlerle likidasyon alımları mümkündür hafta sonu piyasasında. Dostlar şöyle ki 48 saatlik görüntüde 80 bin dolar seviyesinde bir likidasyon var. Böyle bir durum da söz konusu. Ve buraya yapacağı hareketlerle biz bu topu görüntüsünün bozulduğunu, topu yapısının bozulduğunu söylemeliyiz dostlar. Eğer buralara bir hareket gerçekleşirse orada Tobo beklentisi zaten bir kırılım gelmediği için ancak beklentisine girebiliriz şu an için. Tobo hedefi verebilmek açısından verebilmek istiyorsak Tobo'nun boyun bölgesinin yukarı yönlü kırılmasını beklememiz gerekir. Kırılmadan o görüntüye göre bir işleme girmemiz mümkün değildir dostlar. Onu da ifade etmiş olalım. Daha üst zaman dilimlerine gittiğimde aşağıdaki likidasyon seviyelerinin büyük çoğunluğunu zaten geçmiş düşüş döneminde almıştı dostlar. Onun dışında bir likidasyon alanı görmüyorum olayım. Şöyle fonlama verilerine bakacak olursam dostlar, saatlik görüntüde bayağı bir negatife döndüğü bir durum oluşmuş. Şöyle 12 saatlik tarafına bakalım. Saatlik, günlük. Fonlama verilerinin negatifte olması bizim için olumludur dostlar. Fonlama verilerinde negatif demek ne demek? Shortçuların piyasada ağırlık gösterdiği anlamına taşır. Genelde piyasa terse, yani ne tarafta yoğunluk varsa o yoğunluğu lik etmeye yönelik hareket gerçekleştirdiğinden dolayı fonlama verilerinin düşüyor olması fiyatı üzerinde muhtemel yükseliş hareketlerinin başlayacağı noktaları ifade etmekte dostlar. Bu şekilde yorumlanabilir fonlama verileri. Evet, fonlama verilerinde düşen bir yapı görmek iyidir. Open Interest tarafına bakalım. Open Interest tarafı önemli. Sayfamı şöyle bir yenileyim dostlar. Open Interest tarafında da belli kırılımlar görmemiz gerekir. Şöyle reklamları atalım. Şöyle alttaki Open Interest grafiğidir dostlar. Üstteki Open Interest dediğimiz şey de piyasa ilgisi dostlar. Piyasa ilgisi önemli. Şurada yani fiyat grafiği üzerinde belirtmiş olduğum 91 bin 92 bin aralığındaki karşılığı Open Interest tarafında dostlar şu bölgedir. Şu bölgedir. 29,223 seviyesidir. Tabii buralara kadar gerçekleştireceği bir yükseliş
hareketinde open interest tarafında biz fiyatta da o seviyelere kadar bir yükseliş görmemiz muhtemeldir. Tabii buradan alacağı tepkilerde yine fiyat üzerinde o bölgelerden bir tepki alacağımız yorumunu yapmamız mümkün olabilir. Open interest tarafında da önemli destek seviyesi budur dostlar. Tabii minor destekleri de var. Tabii open interest tarafında aslında bakıldığında şöyle aynı destek seviyesine Bitcoin tarafında belirtmek gerekiyorsa şu seviyeleri belirtebiliriz. Şu seviyeleri belirtebiliriz. Şuradaki tepki hareketinden bakacak olursak özellikle kırılımla birlikte yapmış olduğu retesti alanı dostlar. Özellikle şu şekilde göstereyim. Şu alana önem veriyorum. Şu alanın teması. Şu retest hareketiyle şiddetli yükselişini yapmış bakın. Şu retest yapıyor. Yani kırılım anlamına gelir bu. Retestini yapıyor. Şiddetli yükselişini yapıyor. Retest yapıyor. Şiddetli yükselişini yapıyor. Dolayısıyla bu uçlar önemlidir. Baktığımızda fiyat tarafında open interest kadar bir düşüş görmedik. Yani aynı oranda bir düşüş görmedik. Open interest tarafında destek bölgesine daha yakın bir alandan dönüş gösterdik. Fiyat o seviyelere kadar bir düşüş göstermedi dostlar. Open interest de bu destek seviyelerine geldiği takdirde bizim fiyat üzerinde de az önce ifade etmiş olduğum 70 bin dolar seviyelerindeki likidasyonu alacağı bir hareketi tetiklemesi mümkündür dostlar. Evet, Bitcoin özelinde sanırım mesele biraz anlaşılmıştır diye düşünüyorum. RSI tarafına bakacağım. RSI önemli. Özellikle günlük görüntüde RSI'nin ne yaptığı önemli. Dostlar şöyle bir bakalım. Evet, günlük grafikte RSI hareketli ortalamasının üzerinde bu olur dostlar. RSI'de günlük görüntüde 50 bölgesini takip edeceğiz. RSI'nin kritik bölgesi dostlar günlük grafikte 50 seviyesinin kırılımı. Kırıldığı takdirde güzel yükseliş hareketlerin piyasanın biraz canlanacağı bir dönem görmemiz olandır. İfade etmiş olalım dostlar. Şöyle Bitcoin'e yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Evet. Böyle yayınımı kontrol edeyim. Harbiden gündüz yayını yapmak daha iyiymiş sanırım. Böyle katılımlar da biraz daha böyle fazla oluyor. Dün akşam sahur yayını planladım ama sahur yayınında beklediğim katılım olmadı. Gündüzleri sanırım katılım gerçekten daha iyi oluyor. Eleştiriyi bazen dikkate almak lazım ki yapılan eleştiri de haklı bir eleştiriydi. Biz de eleştirinin karşılığını vermiş olduk bu şekilde gündüz yayınlarıyla birlikte. Tabii fırsat oldukça yapabiliyoruz dostlar. Elimizden geldiğince. Evet. Kiralık katiller genelde onunla çalışıyormuş hocam. Bu yüzden Litecoin topluluklarına korkudan giremiyorum. Evet, geçmişte özellikle 2017 sezonunda bu tarz şeyler çok fazla konuşuluyordu. Bu Bitcoin Talk forum sitesi biliyorsunuz genelde o yıllarda piyasanın ağırlıklı olarak döndüğü yani mecra orasıydı. Bitcoin Talk'ta konuşulurdu birçok şey. Oralarda da bu tarz şeylerin yoğun bir şekilde konuşulduğu bir platformda o yıllar. Vedat İnce Spot'ta elinde XRP varsa at Ledger'ı sonra Ledger toprağa göm üstüne beton dök en üstte çimen ek unut gitsin 10 yıl sonra gömü bulmuş gibi sevin yatırım tavsiyesi değildir demiş. Yani XRP 589 dolar mı diyorsunuz hocam? 586 mıydı? Neydi o? 586 mıydı? 589 muydu? O seviyeyi mi bekliyorsunuz hocam XRP'de? Bakın gelmez diyemiyorum. İnanın ki gelmez diyemiyorum. Ama çok uçuk. Çok 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 imkansız. Biz global ölçekte çok ciddi bir enflasyon dönemine girmemiz lazım. XRP'nin 589 dolar olması demek ne demektir biliyor musunuz? Biz milyon dolarları zaten Bitcoin'de zaten geçeriz de. Yani milyon dolarlar Bitcoin için dip lokasyonu olur böyle bir durumda. Fiyat para birim değerlerinin çok çok düştüğü
M2 para arzının şu zamana kadar görmediğimiz oranda şiddetli bir şekilde arttığı bir dönem görmemiz gerekir ki biz XRP'de 589 dolar seviyesini görebilelim. Ancak böyle görebiliriz diye düşünüyorum. Hakan İlhan, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba. Bugün alt USDT sattım, XRP'ye girdim. İkisine de bakalım. Altcoin'leri inceleyelim. Bugün altcoin inceleyelim ya biraz. XRP. Alt XRP çaprazlama. Alt satıldı, XRP alındı. Gökmen Gül, iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hocam son iki enflasyon bakabilir miyiz? Bakarız. Son iki temel tarafta. Enflasyon. Enflasyon. Not aldım. XRP alıp hiç satmadıklarım var ve alsat yaptıklarım var. Umut var demiş. XRP yatırımcısı kadar böyle nasıl diyeyim, cefakar, vefakar bir yatırımcı topluluğu yok yani. Böyle yatırımcısının ürüne bu denli, bu şiddetli güvendiği başka bir ürün yok. XRP yatırımcısı kadar. Belki Doge biraz, tabii o da topluluğunu bayağı şiddetli bir şekilde güçlendirdi Doge'de. Ama XRP evvelden beri gerçekten çok önemli bir, çok büyük bir topluluğa sahip. Kara pazartesi bekliyor musunuz? Meta öğü. O kanlı pazartesi değil mi ya hocam? Şu an öyle bir görüntü yok piyasada. Olur mu? Olabilir tabii ki. Yani biraz Trump'ın açıklamalarıyla birlikte öyle bir görüntüyle karşılaşma ihtimalimiz var. Trump yine rahat durmazsa yaptığı açıklamalarla piyasayı kanlı pazartesiye çevirebilir. Ama o kanlı pazartesiyi biz çok şiddetli bir şekilde gördük hocam ya bu hafta başında. Sadece kripto piyasaları için değil, yani global piyasalar adına baktığımızda Nasdaq, S&P'den ciddi oranda çıkışlar meydana geldi. Buralarda çok şiddetli zararlar meydana geldi. Biz kanlı pazartesiyi şiddetli bir şekilde gördük. Evet, şöyle sorularınız olursa altcoin özelinde veya herhangi bir konuya ilişkin sorularınız olursa chat ekranından yazın. Altcoin incelemelerimize ufaktan başlayalım. Altcoin'leri inceleyelim. Yani bugün altcoin bakalım biraz. Neler var altcoin'lerde? Takip edelim. Şöyle önemli şeyler var mı? Total 3 tarafında şöyle hızlıca geçiyorum dostlar. Total 3 tarafında evet 775 milyar dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmış. Bu güzel. Üzerine kalıcılık sağlamasında bir sorun, sıkıntı yoktur. Others tarafında şu trendin, yükselen trend Others tarafında çok önemli dostlar. Çok önemli. Others tarafında şu kırılım benim hoşuma gitmeyen bir kırılım. Riski arttıran bir unsur. Lakin biz kripto piyasalarında fake out hareketlerin çok sık olduğunu görüyoruz dostlar. Bu bölgenin fake out olarak kalmasını görmemiz büyük temennimizdir. Bunu nasıl görürüz? Nasıl teyidini alırız? Üstünde günlük kapanış. Üstüne günlük kapanış, tekrardan trendin içerisine giren bir günlük kapanış görürsek fake out olarak değerlendirmemiz mümkündür. Zira destek alanının üzerine çıkmış durumdayız dostlar. Yani şuradaki desteğin altında yaptığı kırılımı fake out olarak bıraktığını görüyoruz. Bu destek alanında önemli bir destek alanıdır. Sadece bugünden değil, geçmiş yaptığı hareketlerde yaptığı temaslar itibariyle önemli bir destek alanıdır. 222 milyar dolar seviyesi. Dolayısıyla yükselen trendin içerisine girdiği bir görüntü görmek Others tarafında altcoin'ler özelinde ciddi bir yeşillenme görmemize olanak tanır diye düşünüyorum. USD dominansta da dostlar, USD dominansta şu şekilde düşen trend mevcuttu. USD dominansta şu görüntü çalışsın artık istiyorum ben ya. Şu görüntü çalışsın. Ne zaman çalışacak? Onu bekliyorum USD dominansta. O görüntü nedir? Omuz baş omuz diyorum. Çanak, kulp ve kulbun kulbu belki denilebileceği çanak kulp yapısı.
%3.74 seviyesi çok önemli. Biz bu seviyenin kırılımıyla birlikte %2 hedefini USD dominans tarafında görebiliriz. Şöyle teknik analizi itibariyle tepede şu şekilde çanak kulp olur mu? Olmaz. Çanak kulp denir mi buna? Denmez. Şuna çanak denir. Bir trend devam formasyonudur çanak formasyonları dostlar. Lakin görüntü olarak hoşuma gittiği için çizdim bunu. Yoksa burada buna çanak demek mümkün değil. Buna çanak teknik analiz yapıyorsak buna çanak formasyonu dememiz mümkün değil. Şuradaki yapıya çanak deriz biz ancak. Şuradaki yapıya çanak deriz. Ama değişen bir şey yok. Her halükarda bizim %3.74 seviyesini aşağı yönlü kırmamız gerekir. USD dominansı düşen bir yapı görmemiz için. Anlık olarak trend temas alanında olduğumuzu görüyorum dostlar. Şurada bir destek alanı da mevcut. Bu destek aşağı yönlü kırılırsa güzel düşüşler görürüz. US dominans tarafında gördüğümüz düşüşler de piyasanın yeşillendiği bir yapı oluşturur dostlar. Hemen altcoin'lere geçiyorum. Alt satılmıştı. Dostumuz alt USD'ni sattığını söylemişti. XRP aldığını söylemişti. Bakalım bu trade mantıklı bir trade olabilir mi? Alt satılmış. Alt şuradaki destek lokasyonunu kırmış. Şurada Fibonacci ile bakalım. Seviyeler 1.618'den dönme görüntüsü yakalayabilir mi? Şu an bir dönüş görüntüsü henüz oluşmamış. Hala düşen dipler yapıyor ürün. Bir yükselen dip hareketi görmüyorum şu an için. XRP'ye bakalım. Yani burası bir dip lokasyon olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü 1.618 hedefi gelmiş. 1.618 muhtemel bir dönüş alanı ifadesidir. Ama şöyle bir dönüş görüntüsü görmek gerekir. Bir dönüş görüntüsü oluşmamış alt USD tarafında. XRP'ye bakalım. XRP'de bakalım güzel hareketler var mı? Bu trade, bu revizyon mantıklı olabilir mi? Bunu inceleyelim. Şöyle XRP tarafında teknik görüntülerin dışında temel taraftan yayın başında da ifade etmiştik. Bu SEC ile olan davasının tamamen ortadan kalkacağı bir dönem görebilmek mümkün dostlar. XRP tarafında 2.02 dolar seviyesi çok önemli bir destek. Şurada bir obo görüntüsü var. Lakin yani şöyle bir obo görüntüsü var burada. Bu destek kırılırsa geçmişler ola yani 1 dolar seviyelerine yaklaşırız. Yani şu alana, şu alandaki desteğine kadar bir fiyat hareketi görmek mümkündür. Korkutmak için söylemiyorum. Çalışacak diye bir şey söz konusu değil. Şu an için sadece beklentisine girilebilir. Bir obo var demek mümkün değil. Obo var diyebilmek için kırılım gerçekleşmesi, retest yapması gerekir. Kırılımdan sonra bir retest hareketiyle üründen çıkma fırsatı yakalanabilir. Güzel bir noktada. Onu da ifade etmiş olayım. Hatta şuralardan belki short denenebilir. Güzel yerlerden stop belirlenerek short denenebilir. Ancak bu haber tarafından gelecek olası bir olumlu haber ile birlikte şu RSI'ne de bakayım hazır buraya gelmişken. Evet. Uyumsuzluk şu an için net bir uyumsuzluk olduğunu söyleyemiyorum. Şurada bir uyumsuzluk oluşmuş ama uyumsuzluk zaten çalışmış. RSI ile fiyat gayet güzel, uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Hem hareketli ortalamasının hem 50 bölgesinin üstünde. Bu olumlu fiyatın yükselişini tetikleyecek bir hamle. Maddi tarafında da bir karar aşamasında kırılım gelmiş. Günlük görüntüde bu önemli. Bu kırılım aynı zamanda yeşil yakmış. Bir al sinyalidir. Belki temel haber akışıyla tekniğin genelde zaten teknik görüntüyü verir, temel onu destekler. Hep böyle yapıyı çok görürüz biz. Teknikte zaten oluşmuş görüntünün böyle temelde bir haberle birlikte çatır çatır çalıştığı görüntüler çok sık görürüz biz. 4 saatlik görüntüde bir inceleme yaparsak şurada bir trendten bahsetmek mümkün müdür? Mümkündür. Trend bakalım.
Daha net bir çizim ortaya koyalım. Tabii şurada fake out hareketler mevcut. Tam da trend alanında olduğunu söylemek mümkün şu an. Şöyle bir kırılımla birlikte, şöyle retest hareketiyle hatta burada bir şekilde bu boyun bölgesinin kırılımıyla bir ikili dip görüntüsü bile oluşması mümkündür. Minör görüntüde dostlar. Olumsuz bir yani kötü bir hamle olmayabilir hocam. Yani at satıp XRP'ye girmek para kazandırma potansiyeli sağlıyor şu an için baktığımızda. Lakin dikkatli olmakta fayda var. Ama şu bir gerçek, XRP alttan çok daha güvenli bir üründür. Yani çok daha sağlam bir üründür. Onu da söylemiş olalım. Sonic'in enflasyonu sorulmuştu. Bakalım. Pardon. Sonic yanlış mı yazdık? Hangi Sonic hocam? İki tane Sonic görüyorum. Bu mu? Yazarsanız sevinirim. Sonic. Sanırım bu herhalde. Sonic name, Sonic. 3 tane Sonic var. Sonic SVM. Şuna bakacak olursam bu olabilir. Ciddi enflasyonu var bu ürün. Ciddi enflasyonu var. Lakin öyle. Ocak 2026'ya kadar bir kilit açılımı yok. Yani Ocak 2026'ya kadar yaklaşık 8 aylık 9 aylık bir periyotta ürünün enflasyonu 0. Sonic SVM eğer doğru ürünse birden fazla Sonic var çünkü. Ama ondan sonra ciddi kilit açılımları başlıyor hocam. Yani ürünün sadece %15'inin kilidi açılmış şu an için baktığımda. Yatırımlarına bakayım. Evet. Ne kadar? 28,91 milyon dolarlık bir yatırım ön satış tamamlamış ürün. Yatırımcıları OKEX yatırımcılar arasında. Evet, bayağı da bir yatırımcısı var. Alameda da yatırımcılarında. Alameda biraz mal boşaltır. Onu da ifade etmiş olayım. Güzel noktalarda kar satışı yapmak gerekir eğer ürüne yatırım yapıldıysa. Kar realizeleri yaparak hareket etmek mantıklı olabilir. Alameda mal boşaltımı yapan yatırımcılardan bir tanesi. Bakayım doğru ürün mü? Chat ekranına döneyim. Yine sorulara cevap verelim. Sorular var mı? XRP sormuş. XRP'ye bakalım. XRP not alıyorum. XLM Onur Demiroğlu pardon. Onur Bey XRP sormuş. Nezir Demirci XLM sormuş. Bakalım. XRP'ye baktık zaten ya. Ayrıca bir XRP'ye bakmamıza gerek yok sanırım. Cevap olmuştur XRP hakkında yaptığımız yorum yeterli olmuştur herhalde. XRP'yi sevdiğim kadar eşimi sevseydim şimdi birkaç çocuğum daha olmuştu. Şimdi XRP'ye bir kadar da bulaşık olmak. Hocam deme öyle şeyler. Kanalı kapa. Gerçi YouTube'da bir şey olmaz ama. O çocuk sanırım onunla alakalı değildir ya. Çocuk meselesi. Girmeyelim oralara. Hocam yapma. Gökmen Gül. Phantom. FTM bakalım. FTM. FTM grafiğinden bakacağım yalnız. Eski grafiği FTM grafiği de eski olduğu için FTM grafiğinden bakacağım. P değil hocam. FTM olan. Mustafa İnce iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Teşekkürler. P değil hocam. Biz yanlış ürünü mü inceledik? Sonic SVM. FTM olan Sonic. Anladım. Tamam. Tamam.
Sonic eski FTM olan. Tamam. Tamam, FTM'ye bakalım. FTM'nin enflasyonuna bakalım. Biz yanlış ürüne baktık. S. Direkt bu değil mi? %100 açılmış. Kilit açılımı yapın. Enflasyonu 0. 0 enflasyonu. Fantom'a bakalım. Burada zaten kontrat değişimi oldu. Max supply 3.175 milyar adet. S'e bakalım, bu sınırsız arza mı çevirdi? Şu an toplam supply'ını tamamlamış. CoinMarketCap tarafında da bakalım. Oradan teyit alalım. Üründe. Hasan hocam olsaydı o hemen kontratını da araştırırdı. Hemen hızlıca o kontratta nereye bakacağını çok hızlı biliyor. Uzman o konuda. Benim hazırlık yapmam lazım önceden. S. Şöyle. Mi? Yok, bu değil ya. S. Ha, şu. Yanlış basıyorum. Sınırsız yapmış max arzını. Bu iyi değil. Bunun kontratını bakmak lazım hocam. Ama total arzını da tamamlamış. Arz basmayı da sanırım Phantom bir DAO muydu? Phantom bir DAO muydu? Şuradan bakalım. Hayır. Layer 1. Yatırımcılarına sorar mı? Oylama ile mi yapar? Onu bilmiyorum. Onu ben soracağım. Phantom'a özellikle soracağım. Hasan hocama. O konuda bilgi alıp size onun net bilgisini ulaştıracağım. Tabii değişkenlik var mı? Yok, tamamdır. Şunları kapatalım. Açık kalsın. Bu şekilde gidelim. Vallahi nerede ne kadar abonelik varsa biri hariç çıktım. Sendeyiz hocam. Samimiyet ve verdiğin güven duygusu her şeye değer. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yani yorumunuz için ben teşekkür ederim. Yani burada zaten samimi olmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince burada kimseye boş hayaller satmamaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz diyorum. Niye çalışıyoruz? Bazen insan, yani psikoloji ile alakalı bir mesele bu tamamen. Psikoloji yönetimi ile alakalı bir mevzu. Bazen biz de psikolojik olarak istemeden de olsa farklı eğilimlere girebiliyoruz ister istemez. Piyasa bizi psikolojik olarak etkileyebiliyor. Biz de temennilerimizi analiz gibi ortaya koyabildiğimiz dönemlerle karşılaşabiliriz. Yani temennilerimizi beklentimiz gibi sunabiliriz. Bu bizim hatamız olur. Böyle olmaması için büyük bir çaba gösteriyoruz. Samimi olmaya çalışıyoruz dememdeki çalışıyoruzdaki maksat odur. Yani sürekli kendimizi sorguluyoruz biz de. Yani bu bir temenni mi, bu bir analiz mi? Analiz dediğimiz şey bizim duygularımızdan, temennilerimizden, isteklerimiz, arzularımız, ihtiyaçlarımızdan bağımsız bir şekilde piyasadaki realitenin ortaya konulmuş ve analizinin gerçekleştirilmiş şeklidir. Elimizden geldiğince bunu sunmaya çalışıyoruz. Ekip olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı olabiliriz. İnanın size faydalı olamazsak kendimize de faydalı olamayız. Çünkü size ne anlatıyorsak hiçbir şeyi saklamadan kendimiz için nasıl bir hareket planı izlediysek, kendimiz nasıl bir uygulama içindeysek size de o şekilde aktarım yapıyoruz. Biz de o zararı kendi portföylerimizde şiddetli bir şekilde yaşarız. Yani. Tamam hocam, teşekkür ederim. Bir daha iki yayında bakarız. Ben Hasan hocama özellikle soracağım. Bunu. O kontratını iyice bir araştırsın. Çünkü max arzı sınırsız olmuş. Genelde bu kontrat değişimlerini
Öyle bir kategoriyle yapıyorlar. Yani Matik'te de onu yaptılar biliyorsunuz. Matik'te de onu yaptılar. Matik'te normalde max arzı sınırlıydı. Sınırsız yaptılar. Polkadot'ta aynısını yaptılar. Max arzı sınırsız oldu Polkadot'ta. FTM'de de sınırsız olmuş. Max arzı sınırlıyken sınırsız olmuş. S-Coin'e geçtiğinde. Kontratında ne gibi değişiklikler yapılmış? Bu arz basımı ne koşullar altında yapılıyor? Bunu öğrenmek önemli. Fiyatın üzerinde, ürün üzerinde nasıl bir enflasyonist etki yaratabileceği noktasında bunun analizini, bunun incelemesini size sunacağız. Onu söyleyeyim bir şekilde. Solda sınırsız. Evet, solda sınırsız. Solun zaten sorunlarından bir tanesi o. Sınırsız olmasın bir kenara. Sol aynı zamanda merkezi. Solun diğer bir sıkıntısı da o. Merkezi olması. Yani Solana bizim sevmediğimiz ürünlerden bir tanesi. Yükseldi mi yükseldi. Kumara döndü biraz. Tabii biraz değil yani kumar oldu, adeta kumar oldu dostlar. Bu arada dostlar bakıyorum anlık olarak 40'ın üzerinde izleyicimiz var. Beğenileri biraz beğeniyorsak beğen butonuna basarsanız mutlu edersiniz dostlar. Bizde motivasyon sağlarsınız. Kanala abone değilsiniz. Abone ol butonuna basarsanız seviniriz. Onu da kısa bir hatırlatma yapmış olayım. Yoksa çok sevmiyorum bu tarz hatırlatmaları. Çok hoşuma gitmiyor. Zaten beğenen beğenir. Abone olmaya layık gören abonesine olur zaten. Hatırlatma yapmaya da çok gerek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok da sevmiyorum ama bazen de ufak böyle hatırlatma yapmak gerekiyor. Analizlere boğulmadan. Evet, şöyle chat ekranıma geri dönüyorum. Hocam kaybetmenin verdiği psikolojiyle hareket edenler var. Evet, biz de kayıptayız. Ama yani kayıptayız diye. Ya, biz ama şunun da farkındayız yani. Biz bu piyasaya giriyoruz diye, biz bir takım görüntüleri görüyoruz diye, biz illa haklı olacağız diye bir şey söz konusu değil ki. Biz dibi satın alamayız ki. Yani evet burası diptir. Buradan alım yaparsak maksimum kazancı elde ederiz gibi bir analiz koyabiliyorsak ve bunda başarılıysak ve bu başarı süreklilik halindeyse biz burada analist değilizdir aslında. Biz burada boyutumuz değişir. Biz bir gayipten bir haberler alabilen bir niteliğe bürünürüz. Yani öyle değiliz biz. Analiz sadece yani geleceğe yönelik yapılan öngörülerin doğru ya piyasada şöyle bir şey var, net bir şekilde konuşayım. Şöyle bir algı var. Analiz dediğiniz ben bildimcilik yapan insanlar var ya yayıncılar olur X'te, Twitter'da analistler olur. Ben söylemiştim. Ben haklı çıktım. Ben bildim falan. Ya bilmeyi ver. Sen haksız çıksan ne olur? Yani ben diyorum mesela ben haklı çıkmam lazım. Benim haksız çıkmam lazım. Haksız çıkacağım dönemler olacak. Benim beklentimin gerçekleşmediği dönemler olacak. Bu çok mümkündür. Yani budur analiz. Burada mesele haklı çıkmak, haksız çıkmak değil. Ben hep şunu söylüyorum. 10 işlemden 10 yaptığım analizle birlikte girdiğim işlemden 3'ünden haklı çıksam ben para kazanırım. Burada mesele risk yönetimidir. Siz risk yönetimini doğru bir şekilde gerçekleştirdiğiniz takdirde almış olduğunuz işlemlerden haklı ve haksız çıkmanızın önemini tamamen ortadan kaldırırsınız. Tabii ki analiz yeteneklerinizi, öngörü kabiliyetinizi, finansal okuryazarlığınızı geliştirerek haklılık oranınızı yükseltme girişiminiz tabii ki çabanız tabii ki doğrudur. Tabii ki olumludur. Lakin %100 ben haklı çıkacağım. Ben bir analiz yapacağım burada. Hepsi tamamen gerçekleşecek. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir beklentiye girmek de mümkün değil. Size başarısızlık hissiyatı verir. Psikolojik olarak sizi olumsuz etkiler. Yani ben yaptığım her analizin %100 bir şekilde doğru bir şekilde gerçekleşeceği gibi bir beklentiye sokmuyorum kendimi. Ben haksız çıkacağım dönemler olacak. Ben bunun bilincindeyim, bunun farkındalığına sahibim. Dolayısıyla haksız çıktığımda ben üzülmem ki, ben onun olumsuz psikolojisinden etkilenmem ki, ben daha iyi analiz ortaya koymak için çaba gösteririm. Ben niye haksız çıktım? Bunun analizini yaparım.
Beni haksız çıkaran temel unsur ne? Teknik unsur ne? Benim gözümden ne kaçtı acaba da ben görmedim. Buna bakarım. Yani burada haksız çıkmak, hata çok kıymetlidir dostlar. Hata yapmak çok kıymetlidir. Ama niye kıymetlidir? Hata yapmayan hiçbir şey yapamaz. Yani hata yapmaktan da korkmamak gerekir. Hata yapılır. Hata kesinlikle yapılır. Bu sadece bu sektör için e, konuşulacak şeyler değildir. Bu hayatın her alanının için geçerli bir şey olduğunu düşünüyorum dostlar. Hatasız hiçbir şekilde ilerlememiz mümkün değildir. Hata yapacağız, hatalarımızla var olacağız, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Hatalarımız bu şekilde geleceğimizi inşa etmemiz noktasında kıymetli bir pozisyonda olacak ki bizi geleceğimizi daha doğru, emin adımlarla şekillendirebilelim. Sadece kripto sektörü için değil, hayatımızın her alanı için geçerli bir e, konuşmaydı dostlar. Evet, sanki zarar ettiği kripto varlığı sizler çıkarmışsınız gibi acısını öfkesini sizlere yansıtan olur. Ya olabilir. Yani ben bunu anlıyorum. Yani insanlar bir şekilde benim kadar sağlam bir psikolojiyle yatırım yapmıyor olabilirler. Benim buradaki görevim onlara onlar öfkesini kusuyorken aynı öfkeyi benim onlara yansıtmam değil. Evet bu tarz şeyler oluyor. Bize de çok nadir oldu ama oldu. Bize de oldu ama benim amacım burada karşı tarafın psikolojisini daha sağlam bir şekilde ayakta tutmasına sağlayabilecek bir takım böyle doneler sağlamak. Ona destek, belki psikolojik destek bile sağlama noktasında e, bir takım laflar ediyor olabilirim burada. Yani bir amacım da o zaten. Çünkü biz yatırımcıyız burada ya. Biz sürekli evet amacımız para kazanmak ama bu piyasa güzel de kazanç potansiyelleri sağlıyor. Yani bir koyuyorsun 100 alıyorsun belki. Böyle potansiyeller var. Ama bir koyuyorsun hiç alamıyorsun. Yani e, çünkü %99 düşüyor. Satacaksın o ürünü kalan %1 alamak istiyorsun ama o kalan %1 borsa satış işleminin fiisini karşılamıyor. Satmak için ekstra para koyman gerekiyor borsaya. Böyle durumlar da oluyor. Yani sıfırlanıyor yani. Spotta bile sıfırlandığı durumlar oluyor. Yani yatırımcılık yapıyoruz. Yatırımcılık nasıl olur noktasında hem psikolojik boyutuyla hem e, analiz boyutuyla gerek temel gerek teknik analiz boyutuyla destek olmaya çalışıyorum. Bu tarz böyle öfkesini bize yansıtan dostlara karşı da. Yani normal insan bir şekilde öfkesini kusmaya çalışır ve insanlar hata yaptığı zaman genelde kendi yaptığı hataları kabul etmezler. Yani ve hata yapmaya devam ederler. Biz kendi yaptığımız bir hata olursa o hatayı kabul edeceğiz ki hata da başarı da başarısızlık da bizim omuzlarımızda. Bu bizim omuzlarımızda olacak ki biz başarılarımızdan elde ettiğimiz başarılar çerçevesinde mutlu olalım. Başarısızlıklarımızın kabulüyle birlikte, sorumluluğuyla birlikte başarısızlarımızın sorumluluğunu kendi omuzlarımıza alarak o başarısızlıkta bir tecrübe kazanacağız. Yani bu tecrübeyle biz daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ben bu şekilde dönüş sağlamaya gayret gösteriyorum. Bana karşı, dostlarımıza karşı, ekibimize karşı bir olumsuz eleştiri yapıldı. Eleştiri demeyeyim, olumsuz bir ne diyeyim öfke patlaması yapıldığı takdirde eleştirileri çünkü eleştiriler olabilir. Her türlü en ağır eleştiriyi dahi dinliyoruz burada okuyoruz. Sadece küfür ve hakaret boyutundaki yazılanları engelliyoruz hiç okumadan. Rare bakar mısın hocam demiş. Kahaja. Rare. Not alıyorum. XLM vardı. Rare vardı. Onlara bakacağım. Not aldım. Hocam birçoğu Binance'te sınırsız gözüküyor. Sol Aptos Icon. Önceden böyle gözükmüyordu. Güncellenmiş olabilir. Birçoğu da dediğim gibi şeydir. Tam bilmiyorum. Hakim değilim. Güncellenmiş olabilir hocam. Ama CoinMarketCap ve CryptoRank'a bakarsanız daha net sonuçlar elde edersiniz. En net sonuçlar ürünün kontratını incelemektir. Hidayet Avşar. Hocam kimseyi kandırmasın. 95 belki 97 sonra çöküş demiş. Hocam siz kandırıyor olabilir misiniz bu şekilde? Belki siz kandıran olacaksınız. Hidayet hocam. Yani olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Yani
Gelir buradan çöküş olabilir mi? Olabilir. Ama ben bunu on-chain tarafında görüyor muyum? Hayır, görmüyorum. Ne yazık ki görmüyorum. Ya elimde böyle bir veri yok. Böyle bir veri olursa elimde bunu hiç çekinmeden size söylerim, emin olun. Evet dostlar, 95-97 dolar seviyesi, 1000 dolar seviyesine geldi ve tepe lokasyonu oluştu. On-chain metrikleri de bunu gösteriyor ise bunu bu şekilde, aynen bu şekilde ifade ederim. Ama ben veriler çerçevesinde konuşuyorum. Yani veri olmadan, az önce de ifade ettiğim, hiçbir şekilde size onun vebaline giremem. Yani böyle bir korku var mı? Böyle bir korkunun, sizin içinde bulunduğunuz korkunun varlığını çok kıymetli buluyorum, onu da söyleyeyim. Yani bu korku benim umudumu arttırıyor. Yani piyasanın geneline yansıyan bir korku oluşması durumunda bu şekilde benim geleceğe dair umudum daha da yükseliyor, onu da söylemiş olayım. Yani verisel anlamda. Yani yine veri ortaya koydum. Umutsuzluğun artışı verisi. Erdoğan Kütük, selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Aleykümselam, hoş geldiniz. Trump tekniği döver. Evet, dövebilir hocam. Mümkündür. Ethereum gitmeden bize huzur yok sanki. Evet hocam, Ethereum. Ya Bitcoin gitmeden huzur yok hocam. Bitcoin gitmeden. Önce Bitcoin hareketini yapacak. Şöyle, çünkü Ethereum biraz böyle genelde şöyle bir algı var ya, Ethereum yükselişini yapacak, altcoin'ler ondan sonra yükselecek gibi bir algı var. O tam doğru değil. Onu böyle karşılıklı Ethereum'la piyasanın tamamını karşılıklı incelemek gerekiyor. Çünkü Ethereum'un yükselişinin asıl sebebine bunun ortaya konulması lazım. Ethereum niye yükseliyor boğa sezonlarında, rally sezonlarında? Niye yükseliyor? Ethereum tabanlı, Ethereum ağında çıkan ürünlerde işlem oldukça bunların fiilleri Ethereum tarafından karşılanıyor. Ethereum'a olan ihtiyaç artıyor. Dolayısıyla Ethereum alt tabanındaki projelerin yoğun bir şekilde kullanıldığı, yani alt sezonda, alt coinlerde bir rally dönemi içerisinde Ethereum'a olan ihtiyaçtan kaynaklı olarak Ethereum güzel yükselişler sağlıyor. Bu ihtiyaç beklentisi arttıkça fiyatın psikolojik olarak beklentisine, yükseliş beklentisine girilerek yatırım yapılıyor. Bu da fiyatı yükselten etkilerden bir tanesi. Biraz karşılıklı, dengeli bir durum var yani. Şu demek değildir. Önce Ethereum yükselecek, tepe yapacak, ondan sonra altlar yükselecek. Hayır. Ethereum yükselirken altlar da yükselir. Bu şekilde, yani yanlış analiz ortaya koyarsanız altcoin'lerde güzel, kıymetli lokasyonları, alım fırsatlarını değerlendirmeye kaçırabilirsiniz. Celal Şimşek, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler, hoş geldiniz. Yatırımın %70'lik bir kısmını çektim. Başka bir şekilde değerlendirmenin artık daha mantıklı olduğu kanaatindeyim. Akıbetimiz iki ruh hastasıyla kurumsalların keyfi. Yaptığınız analiz doğru. Evet, biraz böyle bir durum söz konusu. Ama buraları, riskleri iyi bir şekilde analiz etmek lazım. Global ölçekte riskler, belirsizlikler hakim piyasaya. O belirsizliklerin ortadan kalktığı durumda güzel yükselişler göreceğiz diye düşünüyorum ben hala. Global ölçekte Nasdaq'ta, S&P'de büyük bir balon durumu söz konusu mu? Evet, söz konusu. Ne yazık ki o belki köpüğün alınması gerekir. Belki şu anda o köpük alınıyordur o piyasalarda. Tabii önümüzdeki dönem belirsizliklerin artacağı bir sezon görmemiz, daha da artacağı bir sezon görmemiz muhtemel ise de ben kripto sektörünün global ölçekteki finans piyasalarında gerçekleşecek şiddetli düşüşlerden kaçınmak adına kullanılan bir kaçış rampası şeklinde değerlendirileceği, kurumsallar tarafından değerlendirileceği görüşündeyim. Böyle bir olumsuz senaryoda bile ETF'lerin bu şekilde, bu denli bir şekilde her üründe, altcoin'lerde hiç tahmin etmediğimiz oranda ETF başvurularının yapılıyor olmasının bana sağladığı öngörü budur. Yani olumsuz bir piyasa koşulunda dahi altcoin'ler kaçış rampası olarak değerlendirilme, böyle bir fırsattan yararlanmak için ortaya konuluyor olabilir. Ama onun dışında tabii siz bir eylemde bulunmuşsunuz. Bol kazançlar diyelim. Umarım kazançlı çıkarsınız. Daha doğrusu en azından yani kayıpsız bir şekilde ayrılmanızı temenni ediyorum.
Erdem Kütük, Binance borsasında daha güçlü bir borsa olmadan huzur yok, piyasaya da tek başına almasını anlattı piyasanın. Yani şöyle, rekabet olacaktır. Rekabet iyidir. Binance borsasıyla rekabet edebilecek boyutta bir borsanın çıkması iyidir. Ama bu her dönemde gelebilir. Sadece ayı sezonlarında değil, boğa sezonunda da böyle bir şey mümkün olabilir. Öyle yapan var hocam. Karı koca yayın yapan birileri yayında takipçisine defol git dediği bile oldu. Üstelik karşısındaki sadece sitem etti diye. Onları görüntüsü XRP gibi seviyoruz. Eyvallah hocam. VIX endeksi hedefi 36 hocam. Ona, ne konu? Ona göre konuşuyorum. Bakarız, VIX'e de bakarız. Çöküş korkusu yaymalarının şöyle ters bir psikolojisi olabilir. Market yapıcılar piyasayı yükseltmeden önce longların önünü kesmek, herkes kazanacak, onlar için kolay. Evet, evet. Longçuları silmek istiyor. Yani yükselmeden önce longçuları silmesi lazım. Çünkü piyasa ne kadar az kişiye para kazandı, nasıl para kazandırırın peşinde. Çok kişiye para kazandırmanın derdinde değil, daha az kişiye para kazandırmanın derdinde piyasa. Ki az sayıdaki gerek kurumsal olsun gerek balina olsun az sayıdaki azınlık daha çok miktarda kazanabilsin. O da çoğunluğun para kaybetmesiyle mümkün. Piyasa hocam 74 bine şartlanmış sanki. 74 bine inerse 71 binlerdeki likidasyon olur. Ben de bekliyorum hala hocam. O risk var hala. Ne yazık ki o risk tamamen ortadan kalkmış durumda değil. Yayının başında onun analizini detaylı bir şekilde ortaya koydum. Tekrardan oraya geçmeyeyim. Şöyle hemen kısaca hemen birkaç saniye yayınımı kontrol edeyim, bir sorun sıkıntı aksat görünmesin. Akabinde XLM soruldu, RAI soruldu. Onlara teknik olarak bakalım. Bir sorun sıkıntı var mı? Görünmüyor. Burada bir sorun var mı? Burada da bir sorun yok. Görüyorum. Evet. Yayın birden fazla platformda aynı anda yayınlandığı için dostlar, diğer tarafları da kontrol etmek faydalıdır. Bir sorun sıkıntı olmasın. Evet. Evet. Evet, bir sorun sıkıntı yok. Hemen geçiyorum. Neye bakacaktık? XLM Rare. VIX'e bakalım. VIX daha piyasanın genel ilişkin olduğu için. VIX hedefi 36 demişti. Hidayet hocam. Bakalım VIX hedefi 36 mı? Kapan. Tamam. Haftalıklara bakalım. VIX çok önemli bir dirençte hocam. Çok önemli bir dirençte. Buraya iğneleyebilir sadece. Bu direnç kırmadan, haftalık kapanış yapmadan üstünde 36'ya hedeflenmek mümkün değil. Çok önemli bir direnç burası. Onun dışında VIX'te teknik görüntüler çok böyle şiddetli bir şekilde çalışan bir görüntü değil. Piyasa haber akışıyla daha çok ilerleyen bir grafiği var VIX'in. Dolayısıyla teknik yapıları analiz etmek çok doğru olmayabilir VIX üzerinde. Lakin şöyle bir düşen trend kırılımı tabii şiddetli yükseliş getirir VIX'te. Bu da tabii mesela şu harekete bakın, bu Covid. Şu hareket Covid. Değil mi? Yanlış ifade etmiyorum. Aynen Covid. Şubat, Mart. Covid şu hareket. Şu hareket ne? Temmuz, Ağustos. Savaş mı? İran füzeleri mi acaba şu hareket? Yok. O daha eskiydi sanki.
Sanırım şey olabilir. Tam hatırlayamıyorum o tarihleri. Ama VIX için söyleyebileceğim şey şudur. Çok önemli bir dirençte. Onun kırılıp üzerinde haftalık kapanış yapmadan 36 seviyesini e, beklemek çok mümkün değil. Yanıltır yani hocam. Haberlerle birlikte takip edin. Temel analizle birlikte çaprazlama VIX grafiğinin analizini yapmanız daha doğru olacaktır. XLM. XLM USD diyelim. XLM'e bakalım. XLM güzel. Desteğinde tutunmaya devam ediyor dostlar. Lakin bakın geçmişte de benzer görüntüyü hep yapmış. Hep desteğini kırdıktan sonra aşağı sarkmış. Desteğini kırmış aşağı sarkmış. Yine aynı görüntü görmek mümkün müdür? Mümkündür. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Nasıl bir hareket mantıklı olur? Bu desteğinin üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok, güvendedir. Ancak kırılım yapar retestinde belki ya short'a girilmesi makul olur ya da spotta buralarda işlem alındıysa stop olmak makul olabilir. Onun dışında düşen trend yukarı yönlü kırıldığı takdirde şurada majördeki trendini tekrardan test edebileceği bir dönem görmek mümkündür dostlar. Bu ne zamandan beri oluşan trendi XLM'in? 2017 yılından beri gerçekleşen trendidir dostlar bu trend. Şöyle bir trendten bahsediyoruz. Bu trend yukarı yönlü kırıldığı takdirde XLM şov yapabilir. Ama birçok ürüne göre yatırımcısına sevindiren ürünlerden bir tanesi. Belki şuralarda yatırım yapan dostlarımız kayıptadır. Ama onun dışında birçok ürüne nazaran kazanç konumunda olan bir ürün. Evet. Şu yapıyı takip etmek gerekir dostlar. RSI'de bir sorun var mı? Yok. RSI'de bir sorun yok. MACD'de bir sorun var mı? MACD'yi biraz günlükte incelersek bakalım MACD'ye. MACD'de evet bu yapıda bir bozulma söz konusu ama anlık günlükte de bir kırılım, bir kesişim söz konusu. Karar aşamasında. Yani bu trend belirleyici olacaktır. Bu destek alanı belirleyici olacaktır XLM üzerinde. Evet. Fiyat RSI uyumsuzluğu da yok. XLM kısaca bu şekilde ifade edebiliriz. Rare USD. Binance grafiğine bakalım. Zaten aynı grafik. Eski grafik sıkıntı yok o yüzden. Hacim girmiş. Bayağı birileri tarafından mal el değiştirmiş. Şurası önemli destek. Zaten o desteğine tepki almış. Destek direnç seviyelerini şöyle bir ortaya koyalım. Şurası bir destek. Burada şöyle bakarsak sanırım daha iyi olur mu? Bir direnç alanından bahsedebiliriz. Şurada bir direnç alanı mevcut. Şurada da bir direnci mevcut. Bu ürünün. Trendi var mı ona bakalım. Şu range arasında gidip gelen bir yapı görmesi mümkündür. Trendine daha zaman değil. RSI'ne bakayım önce günlükte. RSI kendini düzeltiyor. Uyumsuzluk yok. RSI'de uyumsuzluk yok. Bu güzel. Güzel. Şöyle ki RSI tarafında şöyle bir görüntü fiyatın yükselişini daha da tetikleyebilir. Biraz böyle fiyatın indikatörlerin soğuduğu ama ortalamasından tepki alıp tekrardan yükselişini devam ettirdiği bir RSI görüntüsü fiyat yükselişini tetikler. Rare üzerinde de. MACD'sine bakalım. Bir değişiklik var. MACD'de şu an MACD'de de benzer bir yapı yükselişi sağlar. Şöyle. Böyle kesişim gelmeden şu şekilde. Bu aynı zamanda indikatörün soğutulması anlamı taşır. Hocam mesela şurada yapmış mesela ona benzer.
yaklaşmış, orada tepki almış, yükselişin devam etmiş gibi. Nakliye de o çerçevede bakılabilir. Şu an anlık olarak direncini kırmış, üstünde zaten. Şu bölgeler direnç görevi görecektir üründe. O seviyelerin takibi önemli. Alt zaman dilimlerinde trende ne bakacaktık, ne aşamada. Önce şöyle mum kapanışlarına esas alan çizgi grafiğine geçerek şöyle bir trend görüntüsü bakalım. Nasıl bir şey veriyor. Evet. Aynısını bir de mum grafiği çerçevesinde incelersek bakalım nasıl bir görüntü sağlıyoruz. Evet. Şöyle. İkisini de çizmeniz mantıklı olabilir. Birbirinin teyidi pozisyonunda olacaktır diye düşünüyorum. Bu destek alanı yani 0.0962 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması önemlidir. Bu kalıcılıkla birlikte bu bölge içerisinde bir akümülasyon süreci mümkündür. Özellikle şu üstünün kırılımıyla birlikte güzel yükselişler, hatta bu direnç alanında belki kırılabileceği bir yükseliş hareket görmek mümkündür. Lakin dediğim gibi şuradaki destek alanı aşağı yönlü kırılmaması, aşağı yönlü kalıcılık sağlamaması gerekir. Ray tarafında bunu söyleyebilmek mümkündür çok net bir şekilde. Majör zaten range'i bu ürünün 40 cent seviyelerine kadar yükseliyor dostlar. Bu alan majör yapısının karakterini değiştirecektir. Bu alanın kırılımı. Bu alanın kırılımıyla birlikte zaten ürünün ciddi bir şekilde grafiğinin karakter değişimine maruz kaldığını söylemek mümkün olur. Evet. Erdoğan Kütük. Hocam, nakit tutan çok kişi var. Elinde ters köşe olma ihtimali sizce nedir? Beklentiyi genelde yapmıyorlar. İşte doğru. Beklentiyi genelde olmaz. Yani piyasanın beklentisi ne yönde? Bunun analizine bakmak lazım. Takip etmek lazım. Ee, Ben beklentinin şu ana kadar, siz de tabii ki yorumunuzu yapın. Siz nasıl görüyorsunuz piyasanın genelini? Eğer olumsuz yönde bir artış varsa piyasanın geneline ilişkin, bu bölgelerin, bu zamanların muhtemel dönüş zamanları olabileceğine dair bir analiz ortaya koymak mümkündür. Ama hala böyle yükseliş beklentisinin yoğun olduğu bir dönemdeysek şayet, piyasanın geneli itibariyle konuşacak olursak, hala piyasanın aşağıdaki likidasyonların almadığı, yeterince almadığı, daha aşağıdan alacağı likidasyonlar olduğunu söylemek mümkün olabilir. Nakit tutanlar inşallah nakitle girmezler bu aya. Öyle söyleyeyim. Yani %100 nakitte olanlar için konuşuyorum bunu tabii ki. Belli şu an ürünlerin birçoğu destek lokasyonunda. Tabii her ürünü kendi özelinde değerlendirmek gerekir. Grafiği üzerinde, temel tarafta haber akışı ile birlikte, o ürüne özel haber akışı ile birlikte kendi özelinde değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla %100 nakitte bulunmanın yanlış olduğu bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Belli oranda nakitte olunabilir. Ama bu bölgeler korkunun satın alınması gereken bölgeler diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Naçizane fikrimdir. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. İsmail ABB USDT, Akuma USDT, Wine USDT bakabilir misiniz? Teşekkürler. ABB. Bu ürünler nedir? ABB, Akuma. Umarım bunlar meme coin değildir. Vine. Bakalım. Rica ederim hocam. Oo, Uğur'cum hoş geldin. Ne haber? Çok detaylı izleyip falan yapmaya devam ediyorsunuz. İş yolunuz olsun elinizden gelecek kadar siz takip ediyoruz demiş. Teşekkürler. Kıymetli bir dostumdur kendileri. İlave olarak bir de Fetch bakabilirsiniz. Çok sevinirim, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Bakalım. Fetch'te bakalım. Zümrüt çok faydalı buluyorum bilgilerinizi. Teşekkür ediyorum demiş.
Ya bu yayında gerçekten çok güzel yorumlar aldım ya. Mutlu ettiniz. Sağ olun. Var olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Duygulandırdınız beni. Teşekkürler. Evet, bakalım ürünlere bakalım. Hızlıca. Şöyle kısa bir kontrol yaptım. AVB. AVB. USD. Nerede var? VX'de var. CarX'de var. MaxTrade'de var. Poloniex'de var. Aynı ürün. Şuradan bakarsam daha... Oo, Rockpool. Rockpool yemiş. Geçmişler olsun. Ne yazık ki. Hocam, yani bu üründe yapılan her türlü analiz büyük oranda yanılmaya mahkumdur. Onu söyleyeyim. Temel taraftan incelemek lazım. Belki kıymetli bir projedir, onu da bilemiyorum. Ama sadece gördüğüm görüntüyü yorumlayacağım. Şurada bir yükselen trend var. Bu yükselen trendin kesinlikle altına kırılım yapmaması lazım. Aynı zamanda şu bölge çok önemli bir destek alanı. Yukarı yönlü hareketin devamlılığı için şuradaki direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekir dostlar. Daha alt seviyelerde minor direnç alanları var mı? Vardı, çok önemli değil. Önemli olan şuradaki 0. Yani şöyle söyleyeyim, 586 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekir bu üründe. Güzel bir yükselen yapı göreceksek. Temel tarafta da incelemeniz gerekir bu ürünü. Böyle bir düşen trendten bahsedebilir miyiz? Bahsedilebilir ama ürün hep düşmüş zaten. Ürün hep düşmüş. Yani şöyle revize etmek gerekir. Mıknatısımı kapatayım. Şöyle bir revizyon yapmak gerekir. Çalışır mı, çalışmaz mı? Yani çok güven veren bir görüntü değil, onu söyleyeyim. Bana güven vermediği için en azından. Seviyeler ifade ettiğim gibi yükselen trendinin aşağı yönlü kırılmaması gerekir. Diğer ürünüme geçtim. Okuma. Okuma. USD. Bu da anladığım kadarıyla meme coin. Rockpool. Satılabiliyor mu? %99 oranında erimiş ürün. Yani satılsa bile satış işlemini yapmak için kalan miktar fiyi karşılıyor mu? Hocam ne söyleyeyim ki ben bu ürünle ilgili? Söyleyecek bir şey yok. Yani ürün belirleme noktasına özel eğitim yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım anlamadım. Yani o konuda da destek olmaya çalışıyoruz ama ürün belirlerken ciddi oranda bir eksiklik olduğunu görüyorum. Yani böyle bir ürün niye seçilir? Hocam kırılması lazım. Aşağı yönlü kırılırsa yani çukur. Çukur. Yani şuradan şuraya yapacağı yükseliş ne yapıyor? %17, %18. Yani burada %60, %70 oranında kazanç sizi belki bunlar iştahlandırıyor ama risklidir dostlar. Risklidir. Yani borsa botları sizin oradaki alış emrinizi görüyor. Size alır, bir güzel yükseltir. Aman yükseliyor bu ürün diye içeri sokar sizi. Şiddetli bir şekilde içeri girersiniz. Malı sizin üzerinize boşaltırlar. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Vine. Sıradaki ürün Vine. Hemen bakalım. USD. Diğerleri kadar kötü değil en azından. Bu da Rockpool yemiş de. Diğerleri kadar değil diyebilirim. Şurada bir
destek oluşturmuş en azından. Ama bu ürünün de şu alanı yukarı yönlü kırması gerekir. Risk alınacaksa bu alan diptir diyorsanız, temel tarafta beğendiğiniz bir ürünse, bu alan diptir diyorsanız tekrar ifade edeyim. Çok ufak bir miktar risk alınabilir bence. Çok ufak. Çok ufak. Şurada da minör bir direnci mevcut. Evet. Bunun hakkında bunu söyleyebiliyorum. FED USDT. Kıymetli dostum. FED ile ilgili şunu söyleyebilirim. FED'in şuradaki yükselen trendini kırması iyi olmadı FED açısından. Lakin şuradaki destek lokasyonunun, gri kutuyla çizilmiş destek lokasyonunun koruyor olması çok kıymetli. Bu lokasyonu kaybetmemesini görmemiz gerekiyor. Ama şu an için bir güvenli görüntü var mı ürün üzerinde? Ne yazık ki yok. Bir trend değişimine maruz kalması gerekir. Bir dönüş görüntüsü oluşturması gerekir. Öncelikle bir yüksek dip sağlaması gerekir diye düşünüyorum bu ürünün. Ne yazık ki bir dönüş görüntüsü oluşturmamış. Bunun yanında indikatörler bazında bakacak olursam RSI'nin 30'dan tepki aldığını görüyorum. Bu güzel bir görüntü. Hareketli ortalamasında üzerinde. Bu olumlu, RSI tarafında günlük grafikte olumlu, muhtemel bir dönüş alanı olabilir. Lakin grafik üzerindeki hareketinde burası diptir diyebileceğim bir görüntü yok ne yazık ki. MACD tarafında da kırılım gelmiş. Bu kırılım da önemli. Bu da bir al sinyalidir. Yani nasıl yorumlayabilirim? Bu çerçevede şöyle yorumlayabilirim. Anlık olarak destek lokasyonunda bulunuyor olması, destek lokasyonundan tepki almış olması, indikatörler tarafından al sinyalinin vermiş olması itibariyle ancak teknik yapıda, grafik üzerinde bir dönüş görmüyorken ne yapabilirim? Riskimi minimize etmek açısından buradan küçük bir kademe ekleme yapabilirim ürünüme. Eğer daha yüksek seviyelerden alış yapıldıysa küçük bir kademe ekleme yapabilirim. Bu seviye kırıldığı takdirde, bu seviye aşağı yönlü kırıldığı takdirde ürün nerelere kadar gidebilir ona bakalım. 34 sen seviyesine kadar bir düşüş mümkündür bunda. Keza şuradaki temaslar itibariyle bir alan olduğunu da söylemek mümkün. Şuralara kadar 1618 seviyesine kadar bir düşüş görmek mümkündür. Öyle bir yapı içerisinde. Tabii yükselen yapısına şöyle kalsın. Fibonacci sileyim. Yükselen yapısına devam ettirecekse ürün şuradaki majör yükselen trendin üstüne tekrardan geçmeli. Trendinin içine girmeli tekrardan. Bu önemli. Yani burasını fake out olarak bırakmalı. Şu bölgeyi fake out olarak bırakmalı. Böyle bir yapı iyi olur. Yani tekrardan içine girerse biz şunu söyleyebiliriz. Özellikle 79 sen seviyesinin yukarı yönde kırılmasıyla birlikte düşen trende bir temas daha görebileceğimiz, yani 1.60 seviyelerine kadar, 1.70 seviyelerine kadar bir hareket görebileceğimizi öngörebiliriz FED tarafında. Yapay zeka hype ile birlikte zaten bu üründe güzel kazançlar sağlayacaktır. Yapay zeka hype'ını bekliyor diye düşünüyorum biraz da. Evet. Değerlendirmeler oldukça başarılı hocam. Sevgiler demiş. Teşekkürlerim. Teşekkürler. Sağ olun. Erdem Kütük. Hocam gerçekten tek tek insanların sorularını cevaplıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Hocam niye açtın ki yayını? Cevaplamayacaksın. Yayını niye açtın? Yani çok kalabalık oluruz. Ne yaparım?
O zaman ufak bir makul bir fiyat karşında katıla bağlarım. Yani ama cevaplayabiliyorsam herkesin sorusunu elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım yani. Gala koyun hocam demiş Hamza Çelik. Bakalım Gala'ya da bakalım. Not alayım. Gala. Bence nacizane teklifim lütfen ürün belirleme stratejisi hakkında kısa da olsa bir yayın bekleriz. Parça parça yapıyoruz hocam. Ayrıntılı olarak böyle bir hazırlık yapalım. Ürün belirleme. Belki bir video şeklinde sunabiliriz bunu. ChatGPT sebebiyle dayak yedi. Evet. ChatGPT sebebiyle DeepSeek sebebiyle daha çok DeepSeek sebebiyle dayak yedi biraz. Ama yapay zekaya da yapay zekanın da ciddi hype var yani. Büyük bir rekabet var. Bu da bir gerçek. Temel taraftaki haber akışlarını analiz edecek olursak global ölçekte büyük bir rekabet olduğu aşikar. Amerika tarafından da yapay zeka alanına büyük bir yatırım söz konusu. Dolayısıyla kripto sektöründe de bir yapay zeka hype'ı gerçekleşmesi kaçınılmaz. Muhtemel demiyorum, kaçınılmaz. Eğer bir altcoin rallisi sezonu göreceksek yapay zeka coinleri bundan şiddetli faydalanacak ürünler arasındadır bence. Hocam S-Coin direnç bakabilir miyiz? Bakalım. FTM'ye direnç. FTM'ye bakmadık değil mi? Hocam unuttum, kusura bakmayın. FTM'ye bakalım. Prenses Rabia TV. Hocam AMP ve XC'ne bakabilir misiniz? Evet. Gala FTM AMP XC'ne bakalım. Veysel Şalk. Hocam Mina ve IMX coin'i teknik değil de temel olarak yorumlar mısınız? Mina IMX. Mina yanlış bilmiyorsam Metaverse alanındaki bir üründü. Ama bakalım. IMX. Temel. Evet, notumu aldım. Yayın kontrolümü yapayım. Hemen analizlerime geçeyim. Evet, ekranım. Gala ile başlayalım. Gala USD. Gala analizim vardı. Hangi grafikte vardı? Gala analizim. Bunda değilmiş. Belki budur. Evet, buymuş. Gala çok kuvvetli bir destek alanında. Ancak Gala özelinde de yükselen trendlerin kırılması benim canımı sıkıyor yani. Ürünlerde yükselen trendlerin kırılması canımı sıkıyor. Gala'da da böyle bir trend kırılımı var. Riski arttırıyor. Yani genelde yani daha önceki piyasa dönemlerinde bu tarz hareketleri gördük. Kırılımlar geliyor, daha aşağı yönlü, short yönlü beklentiler artıyor. Lakin piyasadaki hava tamamen bir anda değişiyor. Oraları fake out bırakıyor falan. Tekrardan çatır çatır yükseldiği bir döneme giriyor. Aynının tersi de mümkün. Ya piyasa çok coşku içerisinde, herkes FOMO'da, yukarı yönlü kırılımlar gerçekleşiyor. Sürekli ürünler yükseliyor ama kırılımlar fake out kalıyor. Aşağı yönlü düşüşler falan gerçekleşiyor. Fake out bu üründe de benim temennim. Beklentim değil, temennim. Fake out. Şurasının fake out olarak kalması temennim. Ancak şuradaki 0.0 seviyesi önemli bir destek alanı. Gala GameFi kategorisinde bir hype gerçekleşecekse şiddetli oranda bu hype'tan faydalanabilecek potansiyelli ürünler arasında yer alacağını düşünüyorum Gala'nın. Gala'da da mesela temel tarafta bir enflasyonist baskısının olmadığını hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Keza öyle %87'si oranında kilit açılımını tamamlamış. Görünüyor burada. Hatta %100'ü orası güncellenmemiş. %100'ünü tamamlamış. Yani bir enflasyonu yok.
Ya ve majör ürünlerden bir tanesi denilebilir yani rankı 84 bakıldığında. Önemli bir ürün. Destek lokasyonunda, majör destek lokasyonunda bakınız. Yani ben bu alanı değerlendirmeyeceksem neresini değerlendireceğim yani? Ürün fiyatı ucuzlamış ürün. Ayakkabı alacağım. Ayakkabı diyelim 10 bin lira. Yok bu bir 2.000 liraya düştü, fiyatı düştü, bu buradan alınmaz diye kalitesi düştü mü diyeceğim ben bu ürünü. Hayır yani fiyat ucuzlamış alacağım. Genelde piyasa dur bunun kalitesi yükseldi 15.000 TL'ye çıktığında alayım falan gibi bir yaklaşıma girebiliyor ama hiçbirimiz bir ayakkabı alacaksak onu 10.000 liradayken 2.000 liraya düşmüşken fırsatını kaçırmayız yani. Bu piyasada da benzer hareketlerde bulunmak mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ama riskinizi yönetin. Risk yönetimi nedir? Kademeli alımdır. Destek bölgesinde belli bir parça kademeli alımı için değerlendirilebilir bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım FTM. Aynısı şeyde de var. AMP'de de var aynı durum. AMP'de de yükselen trendin kırılımını gördüm. Dün akşamki yayında AMP incelemiştik. S-Coin'e FTM grafiği üzerinden inceleyeceğim. Daha eski bir grafik olduğu için. FTM grafiği birçok grafiğe göre çok daha iyi bir durumda onu söyleyeyim. Güzel bir destek alanından tepki aldı zaten. Aynı zamanda önemli gördüğüm direnç alanının üstüne hareket yapma girişiminde yani şuradaki 54.49 cent seviyesinin üstüne geçip günlük mum kapanışı yapmalı. Siz destek sordunuz sanırım değil mi hocam? Destek mi sormuştunuz siz? Destek bölgesi mi? Direnç mi sormuştunuz? Bir bakayım ne sordunuz? Direnç. Direnç. Direnç bölgesi hocam ifade ettiğim alan. Tam da direnç bölgesinde şu an için. Destek bölgesine bakalım. Destek şu geçmiş hareketleri itibariyle çizgi grafiğini alalım. Şu alanda bir destek lokasyonu olduğunu söyleyebilirim. Neye göre söylüyorum? Aynı zamanda bir eğitim kalitesinde de olsun. Şuradaki tepki alanları diyeceğiz. Keza şurada kırılım gelmiş daha çok düşmüş mesela bakınız. Şurada bir range'e girmiş. Burada çok çalışmamış ama kırıldıktan sonra herhalde piyasadan haber akışının beklentisiyle retest yapmış bu alana. Oradan şiddetli yükseliş gerçekleşmiş. Aşağı düştüğünde tepki alanları bakınız. Yine tepki almış. Yine burada tepki almış. Destek bölgesi de 0.4070'deki seviyesi. En yakın destek seviyesi. Evet. Phantom için söyleyebileceğim budur. Sıradaki AMP. AMP'de temel tarafta beğendiğimiz ürünler arasındaydı. Belli oranda değerlendirilebilecek, spot portföye eklenebilecek ürünler arasında değerlendirmiştik Hasan Hocam'la yaptığımız yayında. Bir Bitcoin staker'ı idi. Hangi? Şurada mı inceleyelim ya? Evet, şurada. Yani neydi? Gala'da gördüğümüz görüntünün aynısını burada da görüyoruz dostlar. Bakınız. Çok kıymetli bir destek alanında. Yani şu alan aslında range gibi görülüyor. Geniş bir aralık olsa da destek alanıdır yani. Ürün daha yani yukarıda fiyat hareketleri olduğu için şu bölge destek alanıdır. Yani akümüle alanıdır şu. Yani geçmişte yaptığı hareketlere bakın. Hep akümüle olmuş buradan ve buralardan hareketini gerçekleştirmiş. İster aşağı ister yukarı olsun fark etmeksizin. Yani ancak şuradaki yükselen trendini kırmış olması canını sıkıyor mu? Sıkıyor. Yani risk de alınacaksa bile küçük bir oranda risk alınabilir üründe. Zira yani şuradaki destek bölgesine kadar bir düşüş görmesi muhtemeldir. O da %30'luk bir düşüş daha yapar. Yani %30'luk düşüş görmek sizin spot yatırımınızda moralinizi bozmuyorsa
değerlendirebilirsiniz ufak bir kademe. XCN. USD. Şuradan bakalım. XCN de güzel destek alanlarını tutmuş. XCN'de yapı bozulmamış şu an için. RSI'ne bakacağım XCN'in bir pozitif, negatif uyumsuzluk var mı diye. Hayır, negatif uyumsuzluğu yok. Gayet. İndikatörünü de soğutmuş. Hareketli ortalamasının üstünde. Güzel. MACD'ye bakalım. MACD'de kırılım gelmiş. Oo. XCN. Yayından sonra ben kendim değerlendireceğim bu ürünü. Bu ürünün short olarak kırılırsa, şuradan daha önceki yayınlarda şu seviye kırılırsa short alacağım demiştim. Çünkü şurada kapatma, yani ne kadarlık bir short fırsatı var şurada. Kırılımıyla birlikte retest hareketinde girirsek %72'lik bir short fırsatı var yani. Az buz bir rakam değil. Şuradaki imbalansif hareket kapatılabilir. Yani öyle bir durumda, ama ancak hem MACD tarafında hem şey tarafında RSI tarafında güzel bir görüntü görüyorum. Yani bakınız şuradaki kırılım. Ya çalışır çalışmaz bilemem tabii ki, ama şuradaki kırılım yeşile dönmüş falan. İyi duruyor. Biraz daha güvenli bir yapıda nasıl değerlendirilebilir? Şöyle bakalım. Çok iğneli yapmış trendini. Şunu söyleyeceğim. Evet, böyle bir trendi var, ama ben trendine göre değil, şuradaki direnç bölgesinin kırılımı ve retestiyle birlikte long işlem deneyebilirim bu üründe. Hedeflerimde birinci hedef şurası olur. Ne kadar verir mesela diyelim. Kırıldı, retest yaptı. Şuralardan girdim diyelim. %54 bayağı da bir şey veriyormuş yani. İkinci hedefim şurası olur. Yani burada işlemin yarısını kesin kapatırım. Belki buralarda bile kapatırım, ama burada kesin şiddetli bir miktarını kapatırım. Stopumu da girişe çekerim zaten. Böyle bir durumda belki tamamını bile kapatabilirim. Stop seviyesi. Şimdi nerelerden girdik? Tabii retest ile birlikte gireceksek şuradaki seviye bir %16'a kadar bir, yani maksimum 4x açabilirim ya ben bu işlemi. 4x. Long açacaksam maksimum 4x açabilirim. Yapıyı devam ettiriyor. Desteğini koruyor. Güzel. İndikatörlerde güzel bir şey varmış. Buna indikatörler çok güzel duruyor ya bunda. Vay vay vay. Yani tam kırılsın şurası. Altın retest. Dur, ben XCN'ye bugün şey yapacağım kendim için. Değerlendireceğim bugün. XCN'de. Ama stop da olmayabilirim. İlla ben böyle analiz yapıyorum diye o analizler gerçekleşecek diye bir şey söz konusu değil. Evet. Bollinger Band. Bollinger Band'da orta bandı kırılımı ifade ediyor. Güzel. Şöyle bir hareket dostlar. Yani geçmişte mesela yapmış ya şöyle. Şuna çok benziyor yani. Böyle şeyler görebiliriz. MACD tarafında mesela. Yani müzik dönem şöyle geldi şöyle. Şöyle bir şeyler yapabilir yani. Yatırım tavsiyesi değildir ama XCN'ye geçtim. XCN'yi beğendim. Yıldızladım kendim için. Değerlendireceğim. Mina ve IMX temel tarafında inceleyelim.
Hemen hızlıca yayınımı kontrol edeyim. Evet. IMX. Mina ve IMX. Mina. Kilit açılımlarını tamamlamış. Bir enflasyonu yok ürünün. Zaten yani Metaverse alanında önemli bir proje değil. Pardon. Mana ile karıştırdım ben. Özür Layer 1. Pardon. Çok özür. Layer 1. Mana ile karıştırdım. Bu da majör destek alanında zaten. Hatta orası da kırılmış şeklinde görüyorum şu an. Çok ciddi oranda dip yapmış. Kilit açılımı şuradan bakalım. Bir kilit açılım var mı? Kilit açılımı tamamlamış ama herhalde 2000 cüzdanında kalan bir miktar var şu an için Mina'da. Ekip satış yapıyor olabilir mi? Mümkündür. Yatırımcıları kuvvetli bu arada. Zaten aldığı yatırım da kuvvetli. Bir holder'larına bakalım. Bakalım buradan bulabilecek miyiz? Analytics. Token'lara bakalım. Açılırsa. Network Supply. Blocks. Şeyi de arıyorum da. Daha önce incelemediğim bir yer burası. Holder'larını arıyorum. Holder sayısını. Evet, uyumlu. Sıkıntı yok burada. Authorization account. Oh, tamam. Sanırım şu. Sayı niye belli değil? Ne yazık ki bulamadım. Unlocked. Kilitlenmiş. Büyük bir kısmı zaten pardon. Bunu da Hasan Hocam'a sorayım, o da kontratını falan ayrıntılı incelesin Mina'ya. Burada zaman alacak çok. Şöyle şu kısmı tekrardan bakayım. Şu an için ürün üzerinde gördüğüm tek olumlu haber kilit açılımlarının tamamlamış olması. 323 milyon dolar market cap'e sahip. Ama unutulmuş bir ürün olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimal ağında defilama da bakalım. Bakalım. Büyük ihtimal ağında bir aktivite yoktur diye düşünüyorum Mila tarafından. Niye çıkmadı?
İsim yanlış yazmıyoruz. Allah. Ben bunu Hasan hocama sorayım. O daha ayrıntılı inceler. Bir tarafında diyebileceğim budur. IMX bir GameFi kategorisi ürünü. Şöyle bir yandan da Bitcoin'e hızlıca bir bakış atayım. IMX'e geçeyim. Immutable X bir oyun platformu. GameFi hype ile birlikte bu üründe güzel yükselişler sağlayacaktır. Kilit açılımı büyük oranda tamamlamış. Bu güzel. Bu güzel. Yatırımcıları zaten kaliteli, ciddi oranda bir yatırım alan bir ürün. Yani 322 milyon dolarlık bir yatırımı var ürünün. Kilit açılımlarına şuradan bakacak olursak yani 2025 Ekim'ine kadar hala kilit açılımları devam ediyor. Ama büyük bir bölümünü zaten kilit açılımlarını tamamlamış. Küçük bir miktarı kalmış. Bu da dip lokasyonlarında bu üründe. Genel olarak olumlu şekilde değerlendirebileceğim ürünler arasındadır. Evet. Eğer buralar diyelim ki dip lokasyonu ise şayet. Evet. Güzel kazanç potansiyelleri sağlayabilir. Tekrardan ATH'ını görse ne kadar kazanç sağlıyor? Buradan bakalım. Neredesiniz? 6x'lik yaklaşık 6x kazanç potansiyeli gayet iyi yani makul. IMX'i ben beğeniyorum genel olarak. Yatırım var mı? IMX daha önce trade'ini yaptım ama yatırımım yok. Değerlendirebilirim ama. Evet. IMX'te düşüneceğim. X. Evet. Geçelim chat ekranımıza. Şunu da ekranda şunu vereyim. Bu şekilde geçeyim. Şöyle bakalım. Hocam altcoin rallisi gelse ne olacak? 10x millet zararda anca zararı kapanacak. Dünya içeri aldılar. Kolay olmayacak çıkışlara. Yani yatırım zaten yatırımcılık mevzusu bu yüzden önemli. Doğru yatırım stratejisi zaten bu yüzden önemli. 10x olsa ne olacak? Ben kendi açımdan ne olacak diye söyleyeyim. Yani alt rallisi olsa ne olacak? 10x ile ne gibi bir sonuç elde ederim? Kendi açımdan söyleyeyim. Ben çok ciddi oranda bir para kazanacağım. Öyle bir durumda. Onu söylemiş olayım. Çok ciddi bir oranda para kazanmış olacağım. Çünkü benim yatırım stratejim çerçevesinde evet ben de zarar edebiliyorum. Yani hatta şu an için spot portföyümde ben de zarardayım. Yani açık bir şekilde bunu söyleyeyim. Ama %95 oranında zararda değilim. Çünkü ben meme coin'ler almıyorum, shit coin'ler almıyorum. Yani zaman zaman hype döneminde bu tarz ürünleri değerlendirmedim mi? Hayır, değerlendirdim. Vadeli tarafta değerlendirdim. Ama genel portföyümü oluşturan ürünler arasında değiller bu ürünler. Dolayısıyla ben bir alt rallisi döneminde piyasadan ciddi oranda para kazanacak kitlenin arasında yer alacağım. Adnan Polat, Lünç bakar mısınız hocam demiş. Lünç'le bakalım. Not alayım. Rica ederim hocam. Ne demek? Mina ve IMX'i temel olarak analiz. Hedeflenir gibi. Temel tarafta analizini yaptım. Bu arada ne gibi fiyat hedeflenir? Temel analiz değildir. Teknik analizdir. Ama o hedefler için şu an için erken. Şöyle erken. Ki IMX'e söylemiş bile oldum yani. Orta vade. Yani yapabileceği noktayı.
IMX'i beğeniyorum genel olarak. Mina'yı araştırmam lazım. Hasan hocamız söyleyeceğim. Daha detaylı bilgiler verebilir. Şüpheye düştüğüm noktalar var Mina için. Net bir şey söylemem mümkün değil. 19 Mayıs'a kadar altlar yapacak. Kesin mi hocam? Ramazan hocam. Neye göre söylediniz bunu? DGB denmiş. Evet. DGB. Evet, bakalım DGB'ye de bakalım. Ama Ramazan hocam şöyle çok net bir tarih vermiş. 19 Mayıs'a kadar altlar rally yapacak diye. Neye göre? Merak ediyorum. Belki de şey vardır. Sihirli bir küresi vardır Ramazan hocamın. Daha Bitcoin hareketini yapmamışken hem de. 73.500'den 112'ye kadar BTC 2 ay sürecek. Hocam neye göre? Neye göre? Analiz ne? Veri ne? Nereden gel? Küreye mi bakıyorsunuz hocam? Hocam neye göre? Veri. Veri nedir? Grafiğe göre. Öyle bir grafik ben niye görmüyorum hocam? Niye 2 ay? Yani 2 ayı söyleten şey ne size? Niye 1 ay değil? Niye 10 gün değil? Niye bir gün değil? Niye 5 ay değil? 2 ay niye? Ya not alma mevzusu tamam, geç. Ben notumu alırım, almam. Yayında duruyor zaten. Ama neye göre 2 ay? Bu kadar net konuşmanızın sebebi nedir? Yani veri nedir? Yani zamansal olarak bir analiz ortaya koymanızı olanak sağlayan veri nedir? Trende o kadar sürüyor. Geçmişte siz bu analizinizi backtest yaptınız mı? Yapmış olsanız bile yani hiçbir analiz %100 gerçekleşmesi mümkün değildir. Kullandığınız sistem onu söylüyor. Kullandığınız sistem %100 garanti veriyor mu? %100 garanti veriyorsa yani siz sistem kullanmıyorsunuz, gayipten haberler alıyorsunuz demektir. %100 veriyorsa siz gayipten haberler alıyorsunuz hocam. Yani burası analiz kanalı. Burada istatistiki veriler konuşur. İstatistiklerde de en ufak bir ihtimal dahi gerçekleşme olanağı vardır. %0,5 dahi olsa bir ihtimalse o oran gerçekleşir. Net konuşmayız biz burada. Yani siz %100 bir kazanç potansiyeli görüyorsanız yer burası değil. Başka mecralara gitmeniz lazım. Bu arada gerçekleşmez demiyorum. Niye gerçekleşmesin? Gerçekleşebilir tabii ki. Yani. Ama ben hiçbir şekilde böyle bir net konuşmayı doğru bulmuyorum. Bence siz de silin, yayında kalmasın. Sizi de hukuki olarak önümüzdeki süreçte başınızı ağrıtacak bir durum oluşmasın. Ramazan hocam, ben sizi korumaya çalışıyorum burada. Siz hala yani devam ediyorsunuz. Yani amacım sizi korumak burada. Siz aynı tarzda devam ediyorsunuz. Bu tarz doğru değil. Hukuki de değil, yasal da değil. Yasal olarak sizin başınızı ağrıtma potansiyeli yüksek şekilde konuşuyorsunuz şu an. Dikkat edin. Bulunuyorsunuz, tavsiye gelecek net bir şekilde. 2 gün içinde 73.500'e gelecek şeklinde. Bu öngörü değil hocam. Gelebilir dersiniz, öngörü olur. Gelme potansiyeli vardır. Şöyle bir görüntü itibariyle bu seviyeyi gösteriyor dersiniz. Orada öngörü vardır ki %100 değildir. Siz %100 gelecek diyorsunuz. İhtimalinizi %100 olarak ortaya koyuyorsunuz. Bu sizi yasal olarak zora sokar. Neyse, uzatmayacağım bu konuyu. Karar sizindir. Yani beni ilgilendirmez.
Burada her türlü yoruma sonuç olarak küfür etmediniz, hakarette bulunmadınız. Yani her türlü yoruma yer verilmez. Sıkıntı değil benim için. Ondan sonrasını siz kendiniz düşünürsünüz. O sizin sorumluluğunuzdadır artık. Yapacak bir şey yok. 6 aylık mum yapısına göre bakınca net görünüyor. Ne hocam? Ertan hocam ne görünüyor? 6 aylık mum yapısına göre. Anlamadım. Sefa Yıldırım. Hocam iyi yayınlar. Onda hakkında ne düşünüyorsunuz? Grafiğine bakma şansınız var mı? Bakalım hocam, Ondo'ya da bakalım. Ondo'ya da not aldım. Ha, DGB bakacağım hocam. DGB not aldım. Not alarak gidiyorum. Hem sohbet hem not. Biriksin biraz. Birikince öyle sırayla bakıyorum. Bakacağım. Yani not aldım. Listem diyorum. Şöyle yayınımı kontrol ettim hızlıca. Ara ara yayınımı da kontrol etmem lazım. Çünkü bir sorun, sıkıntı, aksaklık oluşmasın. Hemen geçtim grafiğe. Önce launch gelmişti. Launch. USD. Bu arada Bitcoin analizini yayın başında yapmıştım mı? Yayının başlarında değil mi? 25. dakikasından sonra yapmıştım. O yüzden Bitcoin analizine tekrardan dönmüyorum. Yani Bitcoin hakkında neler düşündüğümü orada ifade ettim zaten. Tekrarlamam gerekmez. Zaman kaybetmeyelim. Sorulan sorulara yanıtlamaya çalışalım. Evet, Launch temel taraftan bakıldığında bir batık proje olması itibariyle benim risk algımın çok ötesinde olan bir ürün. Kazanç potansiyeli sağlar mı? Sağlar tabii. Niye sağlamaz? Sağlayabilir ama böyle bir projeden risk almayı ben kendi yatırım stratejim çerçevesinde uygun bulmuyorum. Sizler kendi değerlendirmenizi yapın. Ürün önemli bir destek lokasyonundan tepki almış. Lakin 71.57 seviyesini yukarı yönlü kırması gerekir dostlar. Bu seviye kırıldıktan sonra biraz daha güvenli bir yapı oluşur. Ürünün majör trendi var. Uzun vadede yüksek oranda kazanç sağlayacaksa önce şu düşen trendi yukarı yönlü kırması gerekir. Lynch hakkında söylenebilecek başka bir şey var mı diye bakalım. RSI'yi kapattık yanlışlıkla. RSI'de de şu an için bir sıkıntı, durum görmüyorum. 50 bölgesi direnç görecektir. 50 bölgesi yukarı yönlü kırılırsa bir yükselen yapı oluşturma potansiyeli sağlayabilir. Ama dediğim gibi 71.57 seviyesi önemli bir direnç alanı. DGB USD. Bir şeye bakacağım. Gigabyte. Evet, eski ürünlerden bir tanesi. Matic. USD. Benzemiyor. DGB. Matic. DGB. Şöyle. Yani bu bölge kırılırsa iyi değil. Şu bölge kırılırsa iyi değil. Dikkat etmekte fayda var. Haftalık grafik bu dostlar bu arada. Onun dışında minor yapıda şöyle bir düşen trend oluşturmuş ama ne kadar güven verir? Bana çok güven vermedi şahsen. Ama var mı? Var. Bu düşen trend keza burada kırılmış aslında. Ama şöyle revize etmek gerekir. Bu tarz trendler çok hoşuma gitmiyor benim. Minor destek direnç alanlarına
Bakacağım. Şurada bir desteği mevcut. Zaten anlık olarak orada fiyatlanıyor. Ama daha kıymetli destek alanı şurasıdır. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılmaması gerekir. Kırıldığı takdirde günlük ve haftalık mum kapanışı yapmaması gerekir. Yaparsa bu iş sıkıntı olur bu üründe. Onun dışında şunu şekilde bir bakalım. Kırarsa zaten ilk hedefi 1.618 olacaktır diye düşünüyorum dostlar. Unutulmuş bir ürün DGB'de. Onu da söyleyeyim. Onda. Onda benim de elimde olan ürünlerden bir tanesi. Sevdiğim ürünlerden bir tanesi. RVA sektöründe güzel hype alabileceğini düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Onda destek alanını kırmış. Lakin çizmiş olduğumuz şuradaki kanal yapısının alt bandını test etmiş. Yani bu direnç alanı tekrardan kırılan destek, direnç alanı tekrardan yukarı çıktığı takdirde onda da güzel görüntüler görebiliriz. Şu an için bir fırsat alanı olabileceğini düşünüyorum ben onda üzerinde. Benim maliyet alanlarım zaten buralar. Ama buralarda kar satış yapmıştım ben. Buralarda kar satış yapmıştım. Yani 2,5x gibi bir kazançta kar satışı yapmıştım öyle söyleyeyim. Ama elimde hala ciddi miktarda onda var. Bulunduğu noktalarda bir kademe değerlendirme yapılabilir bir alan şeklinde yorumluyorum. İncelediğim görüntü çerçevesinde. Lakin şu direnç alanı yukarı yönlü kırıldığı takdirde daha güzel bir, daha güvenli bir görüntü oluşturur kanaatindeyim dostlar. Evet. Onda hakkında da söyleyeceğim bunlar. Temel taraflı da desteği çok yüksek Onda'nın. Bir de bir sene boyunca kilit açılımı yok. Onu da söyleyeyim. Hocam genel gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanki piyasa 109 binden 70 bin küsürlere kadar kötü haber ve piyasa fiyatları gibi görünüyor. Yani şöyle %30 civarında bir oranda düzeltme yaptı. Fiyat düzeltmesini yaptı. Şunu açayım. Madem böyle bir soru sordunuz. Onun üzerinde cevaplayayım. Dünkü yayında da ifade etmiştim. On-chain verilerini değerlendirmeyi kıymetli buluyorum. Bu tarz böyle kritik meseleler konuşurken. Ne bakalım? Check on-chain. Check on-chain. Şu grafiği takip ediyorum ben dostlar. Ekranım geldi mi? Ekranım var. Tamam, sıkıntı yok. Şu grafiği takip ediyorum. Yani Bitcoin üzerinde bir tepe gördük mü biz? On-chain tarafına baktığımda bakınız turuncu alan tepe, turuncu alan tepe, turuncu alan tepe, turuncu alan tepe. Aynı zamanda 111'lik hareketli ortalama 310 350 yukarı yönlü kesmiş tepe. Kırmızı kareyle işaretlenmiş nokta. 111 350 kesmiş tepe. 111 350'yi kesmiş tepe. 111 350'yi kesmiş tepe. Mor sıfıra inmiş tepe, mor sıfıra inmiş tepe, mor sıfıra inmiş tepe alanı, mor sıfıra inmiş tepe. Şu an 3 tane kriter söyledim. 3'ü de daha gerçekleşmedi ayıdan sonra. Mavilerde ayı dibi. Mavilerde, mavi bölgelerde ayı dibi. Morun tepe yaptığı noktalarda ayı dibi. Bakınız ayı dibi. En son geldiğimiz ayı dibinden sonra az önce söylediğim boğa tepesini gösteren 3 unsurdan bir tanesi bile daha yok. On-chain verilerinde. Bir tanesi daha yok. Ben nasıl diyebilirim ki bu verileri koyduktan sonra Bitcoin ayıya gidecek? Ayı dönemine girdi. Evet, yani dönemsel olarak bir takım böyle kitapsal kitabi bilgiler çerçevesinde 50 günlük hareketli ortalamayı kırdıysa ayıdadır denilebilir ama bu kolaya kaçmaktır. Yani bu suya sabuna dokunmamaktır.
Yani evet öyle. Yani bakın 111'lik hareketli ortalamasını bile kırmış. 50 günlüğü geçtim. Yani evet, buna kitabi olarak ayı sezonu denir mi? Denir. Ama ya biz böyle bir piyasada mıyız? Yani bizim piyasamızın karakteri bu mu? Sadece kitabı bilgilerle biz analiz ortaya koyabilir miyiz böyle bir piyasada? Yani çok net bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Genel beklentim, ben hala Bitcoin'in bir boğa tepesi, bir rally tepesi yaptığını düşünüyorum. Yaparsa altcoin'lerde Bitcoin, yani geçmiş sezonlara bakın. Bitcoin tepesini yapmadan, hareketini yapmadan altcoin'lerde de şiddetli yükselişler görmedik biz. Bitcoin önce hareketini yapacak, sonra piyasaya müsaade edecek ki biz altcoin'lerden kazancımızı sağlayalım. Ama onun dışında benim önemli gördüğüm alan 91-92 aralığıyla 71 bin aralığı arasında bir range oluşturacağını düşünüyorum. Orada bir akümülasyon dönemi geçirebiliriz diye düşünüyorum dostlar. Yani benim genel piyasaya dair beklentim bu yöndedir. Biraz daha böyle sanki piyasanın yatırımcıları bezdirmesi gereken bir dönem. Evet. Şöyle ki bakalım. Erdekli Bulut selamları, yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rica ederim hocam. Rica ederim. Ne demek? Ne demek? Evet. Evet. Güzel bir yayın gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Eğer bir sorunuz vesaire yoksa yavaş yavaş ben müsaade isteyeyim dostlar. Kanala abone olmayı, bildirim ziline basmayı, sonraki yayınlardan haberdar olmak için. Haber akışımızdan da faydalanmak için sabitlenen yorumlarda mevcut. Telegram duyuru kanalımıza da katılabilirsiniz. Onun dışında ufak bir like butonuna basmayı çıkarken unutmayın diyelim. İyi günler, bol kazançlar. Hoşça kalın.